Hoş geldiniz. Bugün de sizlerle tığ işi yapraklı bluz çalışması yapacağız. Daha doğrusu videonun birinci bölümünde roba bölümünü tamamlayacağız. Yani burada bluzumuzun yapraklı robasını tamamlayacağız. İkinci bölümde de yine kol birleştirmesi ve beden ve kolların nasıl ilerlediğiyle ilgili devam edeceğiz. Hemen şöyle görebilirsiniz. Kolların olduğu bölümler yapraklı ilerliyor. Yine bedenimizde de yapraklarımızın olduğu bir model. Gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti benim. Hala kış aylarında olduğumuz için ben bluzumu Alize'nin Superlana klasik iplerini kullanarak yapıyorum. Şöyle hemen metre uzunluğunu vereceğim. %20 yünlü bir ipimiz, %25 yünlü bir ipimiz. O yüzden kullanacağınız ipler aynı metre uzunluğuna sahip olsa bile farklılık olabilir. Çünkü yün karışımı olan iplerde tığları yani biraz daha büyük kullanabiliyoruz. Tığ kaldırabiliyor. Şimdi sizler de kullanacağınız ipleri bu metre uzunluğuna yakın seçmeniz gerekiyor. Yani tam 280 olmasa bile 240'dan 250, 260, 270 olacak şekilde metre uzunluğuna sahip akrilik iplerle, yün karışımı akrilik iplerle çalışabilirsiniz. Çünkü bu metre uzunluğuna göre bluzumuzun ölçülerini veriyor olacağım. Videonun içerisinde ölçüleri anlatıyorum. Yani bütün bedenlere göre ölçüleri vermeye çalışıyorum. O yüzden sizler de ona göre kendi ölçünüzü seçebilirsiniz. Şimdi 4,5 milimetre tığ sadece başlangıcında kullanıyorum. Ayrıca 4 milimetre tığ kullanarak ben roba çalışmamı ördüm. Şimdi large beden olarak başladım. Sizler eliniz sıkıysa 4 milimetre ile örün. Eliniz eğer gevşekse 3,5 milimetre ile, eğer large beden örüyorsanız 3,5 milimetre ile devam edebilirsiniz ama eliniz gevşekse. Çünkü bu yapmış olduğum ölçüye göre, bu yaka genişliğimizin ölçüsüne göre tam yani başımızdan geçeceği şekilde oldu. Çok büyük değil, yani çok küçük de değil. O yüzden bununla ilgili ayrıntılı olarak bilgiler veriyor olacağım. O yüzden hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen robamızın yapımına başlayalım. Bluzumuza başlarken ben large beden için 88 zincir çekerek başladım. Sizler medium ya da S beden için, yani 36, 38, 40, 42 beden için toplamda 80 zincir çekin. Large beden için 88 demiştim. Large bedenin üzerindeki bedenlerin hepsi için 94 zincirle başlamanız yeterli olacaktır. Burada beden genişliğini değil, sadece yaka genişliğini ayarlıyoruz. Çünkü beden genişliğini sıralar arttırarak, yani beden ölçülerini sıralara göre ayarlayacağız. O yüzden burada dediğim gibi küçük bedenler 80, large bedeni orta bir beden olarak kabul edersek 88 ve large bedenin üzerindeki bütün bedenler için de 94 zincir çekerek başlayalım. Şimdi burada tabii ki kullanmış olduğum ipin metre uzunluğu da önemli ve tığ numaramız da önemli. Burada 4 milimetreye ya da 3,5 milimetreye uygun olan iplerle çalışırsak bu zincirler doğru olacaktır. Şimdi ben 88 tane zincirimi çektim. Şöyle zincirimi de 4,5 milimetre tığ kullanarak çektim. Şimdi 4 milimetre ile devam edeceğim. Sizler de bu şekilde yarım milimetre büyük tığ kullanarak zincirlerinizi çekerseniz daha iyi olur. Hemen şöyle bakın, zincirimizi şöyle düz bir şekilde bu şekilde kontrol ederek şöyle ilerliyorum. Dönmeden, burası önemli. Burada dönmeden kapatırsak daha kolay ilerleyeceğiz. Şöyle sona kadar geldim. Şimdi bunu şöyle çeviriyorum. Hemen burada şöyle tığıma taktım. Şimdi taktıktan sonra artık bu dönmeyecek. Örerken hep aynı yönde, yani şöyle düz ilerleyeceğiz. Arada şöyle dönüp döndüğü zaman bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Şöyle bakın, buradan ilk zincirin içinden bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi tekrar kontrol edeceğim. Bakın bu şekilde zincirimi şöyle düzeltiyorum.
Buradan düz bir şekilde ilerliyorum. Şöyle dönme yapmadan düz bir şekilde yine başa kadar geldiğimiz zaman evet, burada problem görünmüyor. Evet, şimdi devam edelim. 1 2 3 zincir çektim. Kaydırma yapıp bağlamış olduğum zincirin içine tekrar batıyorum. Şöyle tekrar battım. Buradan bir ilmek aldım. Yarım ikili trabzan yapacağız. 3 tane. İlk 2 ilmeği aldım. Şöyle biraz uzattım. Diğerini tığda bıraktım. Bir ip aldım. İkincisi şöyle uzattım. İlk 2 ilmeği aldım. Yine biraz daha uzattım. Diğerini tığda bıraktım. Ve üçüncüsü. Tekrar uzattım. İlk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Baştaki zincirimizle beraber burada 4 tane yarım ikili trabzanımız oldu. Hepsini birlikte topladım. Şu topladıktan sonra şöyle bir zincir çektim. Bunu arada çekmiş olduğumuz zincirlere dahil edeceğiz. Şimdi burada bundan sonra bunlara ben yarım ikili trabzan değil de badem yapalım diye söyleyeceğim. Çünkü biraz gördüğünüz gibi görünümü bademe benziyor. O yüzden bu bizim ilk köşemiz olmuş oluyor. Şimdi 2 3 zincire tamamladım. Bir ip aldım, hemen burada sayıyorum. 1 2 3. zincirin içine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu ilk sıra biraz zorluyor çünkü zincirin üzerine örüyoruz. Tekrar 3 zincir, hemen 1 2 atlıyorum. 3. zincirin içine bir V boşluğu yapacağız. Onu da nasıl yapıyoruz? Bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı zincire bir ikili trabzan daha yaptım. Bu şekilde bir V boşluğu oluşturdu. Tekrar 3 zincir, hemen şöyle 1 2 3. zincirin içine bir ikili trabzan, 3 zincir, hep 3 zincir çekeceğiz aralarda. Yine 1 2 atlıyorum. 3. zincirin içine bir V boşluğu. Şöyle bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. V boşluğu dediğim zaman da hep aynı şekilde yapacağız. Tekrar 3 zincir, 1 2 atlıyorum. Üçüncünün içine bir ikili trabzan. Burada üçüncü tek trabzanımı yaptım. Bakın 1 2 üçüncü tek trabzanımı yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Burada 2 tane V boşluğumuz var. Köşeden sonra 2 V boşluğumuz, 3 tane tek ikili trabzanımız oldu. Şimdi tekrar köşe yapacağız. Burası kol bölümümüz. Yani ilk olarak kol bölümüyle başlıyoruz. Şimdi 3 zincir çektim. Tekrar 1 2 zincir atlıyorum. Üçüncünün içine yine bir badem yapacağız. 3 tane, pardon, 4 tane yarım ikili trabzan. İlk 2 ilmeği uzattım. Diğerini tığda bıraktım. Bir ip aldım. Tekrar ikincisi, şöyle üçüncüsü ve dördüncüsü. Tekrar hepsini birlikte topladım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi ön ya da arka bedenimize başlıyoruz. 1 2 atladım. Hemen 3. zincirin içine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir, 1 2 atladım. 3. zincirin içine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi bu son yapmış olduğum ikili trabzanla birlikte burada 15 tane sırasıyla trabzan yapacağız. Yani bu trabzanımız da 15 trabzana dahil olacak. Yani şimdi bundan sonra ben 14 tane yapacağım. Hemen sırasıyla 15'e tamamlıyorum trabzanlarımızı. Şimdi sizler 80 zincir çektiyseniz burada 11 tane ikili trabzan yapacaksınız. 94 zincir çektiyseniz burada 17 tane trabzan yapmanız gerekiyor. Toplamda 15 tane ikili trabzanımı tamamladım.
Hemen 3 zincir çekiyorum ve bir, şöyle karıştırmadan hemen burada 1 2 atladım. Üçüncü zincirin içine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 1 2 3 zincir, hemen 1 2 atlıyorum. Üçüncü zincirin içine köşe yapıyoruz. Şimdi ikinci kol bölümüne başlıyoruz. Köşe yaparken badem yapıyoruz. Hemen 4 tane yarım ikili trabzan. İlk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. Tekrar ilk ikisini aldım. İkincisi ve üçüncüsü, şöyle dördüncüsü. Aynı zincirin içine yapıyorum. Tekrar bütün ilmeklerimi birlikte topladım. 1 2 ve 3 zincir çektim. Şimdi ikinci kolumuza başlıyoruz. Şöyle 1 2 zincir atladım. Üçüncünün içine bir ikili trabzan. Başlangıçta nasıl yaptıysak o şekilde tekrar ediyorum. Tekrar 3 zincir, bir tane V boşluğu yapacağız. 2 atlıyorum. Üçüncüsünün içine bir V boşluğu, bir ikili trabzan, bir zincir, aynı zincirin içine bir ikili trabzan daha yapıyorum ve bir V boşluğu yapmış olduk. Tekrar 3 zincir. Hemen burada zincirimiz de dönmesin, buna dikkat edelim. Hemen 2 atlıyorum. Üçüncünün içine bir ikili trabzan, ikinci tek trabzanımı yaptım. 3 tane olacak. Tekrar 3 zincir, ikinci V boşluğumu yapacağım. Üçüncü zincirin içine. Şöyle bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. Tekrar 3 zincir, 1 2 atlıyorum. Üçüncü zincirin içine bir ikili trabzan. Şimdi burada ikinci kolumuzda da yine şöyle 3 tane tek trabzanımız, 2 tane V boşluğumuz oldu. Tekrar 3 zincir ve yine köşe yapacağız. Bu defa arka bedene başlayacağız. 1 2 atlıyorum. Üçüncü zincirin içine bir badem yapıyoruz. Yani köşe yapıyoruz. Hemen 4 tane yarım ikili trabzan. Şimdi bu ilk sırada hem badem diyorum hem yarım ikili trabzan diyorum. Daha sonra hep badem diyeceğim. Şöyle üçüncüsü ve dördüncüsü, tekrar 3 zincir, 1 2 atlıyorum. Üçüncünün içine bir ikili trabzan, tekrar 1 2 3 zincir, 1 2 atlıyorum. Üçüncüden itibaren 15 tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 15 tane olacak bununla birlikte. Evet, dediğim gibi 80 zincir çekenler, yani S ve medium beden için burada 11 tane ikili trabzan, large üzeri için burada da 17 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Ben şimdi 15 tane yapacağım. Hemen yapıp tekrar geliyorum. Toplamda 15 tane ikili trabzanımı tamamladım. Hatta burada zincirim döndü. Hemen onu kurtarabildim. Döndüğü zaman bu ipimiz şu içeriden çıkıyor. Şöyle hemen şöyle düzeltelim. Bakın burada kontrol edelim. Şöyle şu şekilde dönebiliyor. Bakın şöyle döndüğü zaman siz bunu altta kalan trabzan olarak görebilirsiniz. Şöyle koyduğumuz zaman zincirimiz altta kalacak şekilde kontrol edelim. Bunu hani dönmediyse hemen düzeltebiliyoruz. İpimi içinden tekrar çıkarttım. Şimdi burada tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 atlıyorum. Üçüncü zincirin içine bir ikili trabzan yapıyorum. Evet, zincirlerim tam denk geldi. Gördüğünüz gibi 2 tane trabzanım kaldı. Tam denk gelmedi. Aslında bir tane eksik kaldı burada ama sanırım onu burada kaydırma yapmış olabiliriz. Hiç önemli değil. Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çektim. Hemen köşeye şöyle bakın, şurada zincirimizin şuradan değil de şuradaki görünen boşluktan batıyorum. Genişlememesi için buradan batacağım.
Buradan bir ip aldım. Kaydırmayla kapattım. Evet. İlk sırayı tamamladık. Artık bundan sonra sanırım dönmeyecek. Şöyle kontrol ediyorum. Evet, doğru bir şekilde ilk sırayı tamamlamış olduk. Bu çok önemli tabii ki başlarken. Bu kısım biraz zorluyor. Şimdi ikinci sırayla devam ediyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bir ip aldım. Şimdi buradaki küçük boşluğa yine badem yapacağım. Hemen 3 tane, çünkü başta zincirimiz olduğu için onunla birlikte 4 tane oluyor. Şöyle dördüncüsü ve hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir çekiyorum ikinci sırada. Şimdi tek trabzanların üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda yine hep 3 zincirimiz var. Evet, ilk tek trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir V boşluğunun ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan, bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan, tekrar V boşluğunun ikinci trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Yani burada da 3 tane trabzanımız oldu. Tekrar 3 zincir, yine tek trabzanımızın üzerine 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 1, 2 ve 3. Tekrar 3 zincir, sıradaki V boşluğuna yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Önce trabzanımızın üzerine, sonra boşluğa, üçüncüsünü tekrar trabzanımızın üzerine yapıyorum. Tekrar 3 zincir, hemen tek trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan. Tekrar 3 zincir, hemen köşe yapıyoruz. Bademimizin olduğu yere geldim. Şimdi bakın şurada, şuradan değil, şu ilk boşluktan buraya yaptığımız zaman burası ilmek çok genişliyor. Hemen şu tarafa doğru şuradan batıyorum üzerine. Hemen buraya bir tane dörtlü badem yapacağım. İlk iki ilmeği aldım. Şöyle 2, biraz yavaş anlatmaya çalışıyorum elim üzerine geldiği için. Evet, hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine tek trabzanımız var. Burada 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Şimdi ön bedenimizin olduğu yere geldim. Hemen ilk görmüş olduğumuz trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi boşluğa bir tane ikili trabzan yapacağım. Artık ön ve arkada her zaman bu şekilde arttırma yapacağız. Boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi sırasıyla 15 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve sonda da boşluğun içine yine bir ikili trabzan yapacağız. Şimdi burada 15 tane trabzanımı yaptıktan sonra şöyle geliyorum. Bakın boşluğun içine bir ikili trabzan yapıp yine 3 zincir çekiyoruz. Hemen bir tane tek trabzanımız var ön bedende. Yine üzerine 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, sonra köşemizi yapıp ikinci kolumuzun olduğu bölümü ilk başta şurada, bakın burada yapmış olduğumuz gibi aynı şekilde tekrar ediyoruz. Daha sonra arka bedenimizi de yine ön bedende olduğu gibi buradaki 15 tane trabzan sayımızı 17'ye çıkararak devam ediyoruz. Bundan sonra sadece bir kol ve ön bölümü nasıl yaptığımızı göstereceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Çünkü videonun çok da uzun olmasını istemiyorum. Evet, şimdi hemen ben tamamlayıp tekrar başladığım yere geldiğim zaman hemen yeni sıraya başlayacağız. Evet, robamızın ikinci sırasını tamamladık. Şimdi bu ikinci sırayı tamamladıktan sonra bakın bu şekilde trabzanların olduğu ön ve arka bedeni üst üste koydum.
Şimdi burada size hemen ölçü vereceğim. Bu iki sırayı tamamladıktan sonra siz de bunu başınızdan geçirin. Nasıl yani çok zorlanıyorsa o zaman biraz büyük başlamanız gerekiyor. E, Yalnız ben bunu denedim çünkü bir tane daha ördüm bu şekilde roba. Biraz yani çok bol bir şekilde başımdan geçmedi ama hafif böyle sürtünerek hafif bir şekilde o şekilde geçti ama boynumda duruşu tam ölçüye uygundu. O yüzden hani burada çok fazla da büyütemiyoruz. Şöyle bakın size bir ölçü vereceğim. Esneme payı var tabii ki 22 santimetre oldu. Şuradaki açıklığa baktığımız zaman tabii ki şu kısımda farklı oluyor. 22 santimetre oldu. Şöyle biraz esneme payı var. O yüzden burada zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Burada gerginlik oluşmasın. Biraz büyük olursa hiç sorun değil. Çünkü daha sonra son sırada sık iğne yaparak hemen yakayı toparlayabiliriz. Yalnız çok geniş olursa o zaman da yani ben de mesela biraz rahat geçsin, e, e, biraz başınızdan daha rahat geçsin isterseniz o zaman da bu roboyu yaparken sıralarımızı eklerken ölçülerde değişiklik olacak. O yüzden sadece başımızdan geçmesi yeterli. Yani çok zorlanmadan geçiyorsa benimki çok zorlanmadan geçti. Çok bol olarak da geçmedi. Ama boyunda yani tam yakada duruşunu çok beğendim. Bu ölçüyü o yüzden bu şekilde 22 santimetre olarak devam edeceğim. Evet, sizler de bu iki sırayı ördükten sonra denemeniz gerekiyor. Ona göre dilerseniz biraz daha büyük yapabilirsiniz. Yani büyük yaptığınız zaman da 94 zincirle başlamanız gerekiyor. Ya da elinizin yapısıyla ilgili olabilir. Yani bedeniniz large olabilir ama ipiniz ince olabilir. Aynı metre uzunluğuna sahip olan bazı ipler yün karışımı değilse, akrilik ya da merserize iplerse o zaman sizin trabzanlarınız daha küçük olacaktır. Ona göre elinizin yapısına göre devam edebilirsiniz. Ben burada yaklaşık ölçüleri veriyorum. Ona göre paralel sizler de devam edebilirsiniz. Sizlerin eli çok gevşekse 3,5 milimetre kullanarak örebilirsiniz. Yalnız 4 milimetreden daha büyük tığ numarası da ya da daha kalın ipleri tavsiye etmiyorum bu model için. Evet, şimdi ben ikinci sıranın sonuna geldim. Bakın burada son 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim. Hemen şöyle bakın buradan değil şuradan hemen şöyle dibine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaparak kapattım. 1, 2, 3 zincir. Hemen buraya bir badem yapıyorum. Köşemizi yapalım. 3 tane yapacağım. Zincirimizle beraber 4 olacak. Şimdi tekrar kola başlıyorum. 1, 2, 3 zincir yaptım. Şimdi buradaki 3 tane trabzanımızı artık bu sırada 5'e çıkaracağız. İlkinin üzerine 2 tane yapıyorum. 2 ikili trabzan. Ortadakinin üzerine 1 tane yapıyorum. Tekrar 3. trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir. Şimdi buradaki V boşluğunun üzerine gelen 3 tane trabzanımızı da teke düşüreceğiz. Bir ip aldım. Hemen ilkinin üzerine battım. Yarım ikili trabzan yapıyorum. İlk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. İkincisine aynı şekilde üçüncüsünü şöyle ilk ikisini aldım. Şimdi bütün ilmeklerimi birlikte topladım. Tekrar 3 zincir. Evet, sıradaki bakın tek trabzanın üzerine gelen 3 tane trabzanımızı 5'e çıkartıyoruz. Hemen ilkinin üzerine 2 ikili trabzan, ikincisine 1 trabzan, üçüncüsüne 2 ikili trabzan. Diğer kola başlarken de aynı şekilde yapacaksınız. Tekrar 3 zincir. Bir tane daha burada V boşluğumuzun üzerinde 3 tane ikili trabzanımız var. Bunu da teke düşürüyorum. Şöyle ilk iki ilmeği aldım. Yine ikincisi. Tekrar üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Şöyle bir zincir 2 ve 3'e tamamladım. Evet, sıradakinde 5'e çıkaralım trabzanlarımızı.
Şöyle ilkine 2, ikincisine bir ikili trabzan, üçüncüsüne 2 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir ve yine köşemizin olduğu yere geldim. Hemen burada badem yapacağım. Şuradan, burası birazcık küçük oluyor ama bu şekilde yaptığımız zaman burada boşluk oluşmuyor. Tekrar 3 zincir ve ön bedene başlıyorum. Yine burada 3 tane ikili trabzanımız var. Aynı şekilde 5'e çıkartıyorum. Şöyle ilkinin üzerine 2 tane, ikincisinin üzerine bir ikili trabzan, tekrar üçüncüsünün üzerine 2 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Şimdi ön bedende yine trabzanımızı bir tane arttırıyorum boşluğun içine, bir ikili trabzan. Daha sonra buradaki trabzanlarımızın üzerine ikili trabzanlar yapalım. Burada bakın, ben burada bir tane zincir çekmişim. Burada 3 tane zincir çekmem gerekiyor. Sizlere de sizler de burada hemen hatırlatmış olayım. Bunlara dikkat edelim. Burada 3 tane zincirimizin olması gerekiyor. Burada şaşırmayalım. Şimdi burada yine boşluğun içine bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Sonda da daha sonra yine 3 zincirimizi çekip aynı şekilde burada 5 tane trabzana çıkartıyoruz. Köşemizi yapıp ikinci kolumuzu da aynı şekilde tekrar ediyoruz. Evet, üçüncü sırayı tamamladım. Hemen dördüncü sırayla devam ediyoruz. Şimdi sonda 3 zincirimi çektim ve burada yine ilk köşemize birleştirme yapıyorum. Şöyle bir ilmeğimi aldım, kaydırmayla kapattım. Tekrar 1 2 3 zincir, hemen burada badem yapacağım. Şöyle 3 tane, 2 ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Şimdi bu sırada aralarda bir zincirimiz var. Dördüncü sırada köşeden sonra sadece bir zincir çektim. Şimdi burada 5 tane ikili trabzanımız var. Burada ilkinin üzerine 2 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2. İkinci trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Sadece burada 3 zincir çekeceğiz. Bunun dışında hep bir zincir çekeceğiz aralarda. Şimdi bir tane atlıyorum ortada. Hemen sondan bir öncekinin üzerine bir ikili trabzan. Son trabzanın üzerine de 2 ikili trabzan yapıyorum. Hemen şöyle bakalım. Burada 3 3 ayırmış olduk. Arada 3 zincirimiz var. Köşeden sonra bir zincirimiz var. Şimdi tekrar bir zincir çektim arada. Burada teke düşürdüğümüz trabzanların üzerine yine buradan değil şuradan batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir. Yine burada üçerli grup yapacağız. 5 tane trabzanımızın olduğu yerde. İlkinin üzerine 2 ikili trabzan. İkincisinin üzerine bir ikili trabzan. Arada 3 zincirimiz var. Şimdi tekrar bir tane trabzanı atlıyorum. Hemen sıradakinin üzerine son 2 tane kaldığı zaman sondan bir öncekinin üzerine bir ikili trabzan. Sonuncusunun üzerine yani 5. trabzanımızın üzerine 2 ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Bakın burada arada 3 zincirimiz var. Onun dışında şu gruplarımızın arasında hep bir zincirimiz olacak dördüncü sıramızda. Şimdi yine burada üçünü birlikte teke düşürdüğümüz trabzanın
Hemen şuradan batıyorum ve üzerine bir ikili trabzan yapacağım. Tekrar bir zincir. Yine aynı şekilde 5 tane trabzanımızın olduğu yere geldim. İlkinin üzerine 2 ikili trabzan, sıradakinin üzerine bir ikili trabzan, 3 zincir, tekrar bir tane atlıyorum. Diğerinin üzerine bir ikili trabzan, sonuncusunun üzerine 2 ikili trabzan. Evet, şimdi kol bölümünü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bir zincir çektim. Yine köşe yapacağız. Köşeden önce bir zincirimiz var. Karıştırmayalım. Yine bir tane badem yapıyorum. 2, 3 ve dördüncüsü. Şöyle topladım ve bir zincir çektim. Biraz burada gevşek çekiyorum bir zincirimizi. Tekrar devam ediyorum. Yine ön bedene devam ederken bir tane burada beşli trabzan grubumuz var. Hemen bunu da 3 ayıracağız. İlkinin üzerine 2 tane, ikincisinin üzerine bir tane yaptım. 1 2 3 zincir, bir tane atlıyorum. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan, sonuncusunun üzerine 2 ikili trabzan. Şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine boşluğa hemen bir tane ikili trabzan yaptım. Ön bedene başlamış olduk. Bu bizim arttırma trabzanımız. Buradan itibaren trabzanlarımızın üzerine trabzan yapıyorum. Bu trabzanlarımızı tamamladıktan sonra sonda da bir tane boşluğun içine arttırma trabzanımızı yapalım. Daha sonra bir zincir çekip hemen bu ön bedende de beşli grubumuzun üzerine 3 ayıralım. Daha sonra yine köşede bir zincir çekip bademimizi yapacağız. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şu kol kısmını da yine burada olduğu gibi diğer kol kısmına geldiğimiz zaman aynı şekilde tekrar ediyoruz. Önde de bir tane yaprağımız var. Bakın burada başlangıçta yani trabzanlardan önce ve sonda bir tane yaprağımız olacak. Bu şekilde dördüncü sırayı tamamlıyoruz. Dördüncü sırayı tamamladığım gördüğünüz gibi robamız oluşmaya başladı. Modelimiz de kendini gösteriyor. Şimdi burada hemen şöyle göstermek istiyorum. Kapanışı da yani arka bedeni. Bakın burada size burada bırakmıştım. Burada yine üçerli grubumuzu yaptım. Arttırma trabzanımızı yaptım. Şu arada bir zincirimiz var. Daha sonra trabzanları yaptıktan sonra yine bir zincir. Burada yine arttırma trabzanını yaptıktan sonra bir zincir ve beşerli grubun üzerine 3 3 arada da 3 zincirimiz var. Şimdi sonda bir zincir çektim. Hemen sıramızı tamamlayalım. 5. sıraya başlayacağız. Evet, şöyle kaydırmayla kapattım. Tekrar 1 2 3 zincir. Şimdi aynı yere yine bir köşe yapıyorum. Evet, hepsini birlikte topladım. Şimdi 5. sırada bu bademimizi yaptıktan sonra 2 zincirimiz var. 4. sırada bir zincir. Şimdi 5. sırada 2 zincirle aralarda devam edeceğiz. Hemen bir ip aldım. Şimdi üçerli gruplarımızın üzerine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıra çok kolay. Hep aynı şekilde ilerleyecek. Sadece zincirlerimiz değişiyor. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Arada 4 zincirimiz var. 3 ve 4. Bu alt sırada 3 tane çekmiştim. Şimdi 4 tane zincirimiz var. Tekrar 3 tane trabzanın üzerine 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle üçüncüsü. Şimdi arada 2 zincirimiz var.
Şimdi burada da arada diyorum. O yüzden karıştırmayalım. Üçerli gruplarımızın arasında 4 zincir olacak bu sırada. Diğer gruplarımızın arasında 2 zincir olacak. Yani köşeden sonra da 2 zincir çektim. Şimdi 2 zinciri çektim. Aradaki tek trabzanımı atlıyorum. Yine üçerli gruplarımın üzerine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan. Arada 4 zincirimiz var. 2, 3, 4. Tekrar 3 ikili trabzan. Evet, şöyle üçüncüsünü yaptım. Tekrar 2 zincir. Aradaki tek trabzanı atlıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada zaten modelimiz geldiği gibi, yani benim sesli vermiş olduğum bu şekilde 3 ikili trabzan, 4 zincir, 2, 3, 4. Bu şekilde ben söylerken, sizler de örerken zaten sırada gelene göre örmeye devam edeceksiniz. Bu sonda yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 4 tane zincir, 3 tane ikili trabzan, tekrar 2 zincir çekiyorum. Köşenin olduğu yere geldim. Hemen bademimizi yapalım. Şöyle. Bazen konuşamıyorum çünkü hem sayıları tekrar ediyorum hem de kamerayı kontrol ediyorum. O yüzden bazen böyle konuşurken takılıyorum. Şöyle tekrar 2 zincir çektim. Hepsini birlikte topladıktan sonra 2 zincir çektim. Yine buradan devam ediyorum. Şimdi öne başladık. Ön bedene. Burada bir tane yaprağımız var. Hemen üçerli gruplarımızı yapalım. 3 tane ikili trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Tekrar 3 ikili trabzan. Şimdi tekrar arada 2 zincirimiz var ve boşluğa arttırma trabzanını yapıyorum ve trabzanlarımızla devam ediyoruz. Ön ve arkada aynı şekilde, diğer kolda şimdi başlangıçta yaptığımız gibi şöyle trabzanlarımızı yapacağız. Buraya geldiğimiz zaman yine bir tane sonda arttırma trabzanı, daha sonra üçerli gruplarımızı yine yapacağız. Sadece arada 4 zincirimiz var. Daha sonra 2 zincir ve köşemizi yapacağız. Burada bademimiz var. Tekrar 2 zincir ve aynı şekilde kolumuzu tamamlayacağız ve arka bedene geçeceğiz. Beşinci sırayı tamamladım ve 6. sırayla devam ediyoruz. Burada artık birleştirmeyi yaptım ve ilk bademimizi de bu şekilde tamamladım. Şimdi burada yine 2 zincir çektim. Bakın burada 4. sırada 1 zincir, 5. sırada 2 zincir, 6. sırada yine aralarda 2 zincirimiz olacak. Hemen bir ip aldım. Bu sırada da aynı şekilde devam ediyoruz. 3 tane trabzanımızın üzerine şu üçerli gruplarımızın yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 zincirimiz var. Şimdi burada üçerli gruplarımızın arasında birinci sırada 3 zincir, ikinci sırada 4 zincir, şimdi üçüncü sırada 3 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki trabzanların üzerine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bunun dışında farklılık yok aslında bu sırada. Sadece burada 3 zincir çekiyoruz. Arada da yine 2 zincir çekiyorum. Yine sıradaki üçerli trabzan gruplarının olduğu yere geldim. 3 ikili trabzan, arada 3 zincirimiz var. 4 değil. 3 zincir. Tekrar 3 ikili trabzan. Tekrar burada 2 zincir çektim. Yine
Bir alt sırada bu tekli trabzana atlamıştım. Burada 2 zincir çekip devam ediyorum. Şöyle üçüncüsü, tekrar 3 zincir, hemen buraya geldim. 3 tane ikili trabzan. Şimdi 2 zincir ve köşemizi yapıyorum. Hepsini birlikte topladım ve 2 zincir. Tekrar bakın ön bedene geldim. Şimdi burada bir tane de yaprağımız olduğu için hemen üçerli grupların üzerine 3 tane ikili trabzan, arada 3 zincirimiz var. Tekrar 3 zincir ve 3 ikili trabzan. Ve 2 zincir çektim. Tekrar arttırma trabzanını yapıyorum. Ve ön bedenimizin trabzanların üzerine trabzanlar yaparak sırayı tamamlıyoruz. Yine sonda boşluğun içine bir tane arttırma trabzanı yapmayı unutmayalım. Daha sonra 2 zincir ve üçerli grupları hep aynı şekilde tamamlayacağız. Şöyle gösterecek olursam, buraya geldiğimiz zaman burada arttırma trabzanımızı yapıyoruz araya. Sonra 2 zincir, üçerli gruplarımızın üzerine yine 3 tane ikili trabzan, arada 3 tane zincirimiz olacak. Tekrar 2 zincir ve köşemizi yaptıktan sonra ikinci kolumuzla devam ediyoruz. Evet, sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, robamızın 6. sırasını tamamladım. Şimdi 6. sırayı tamamladığımızda modeli ilk kurduğumuz sıradan itibaren tekrar etmeye başlıyoruz. Şimdi burada şöyle göstermek istiyorum yapraklarımızın olduğu bölümü. Çünkü ipim yünlü olduğu için biraz böyle topluyor. Şöyle göstereceğim. Bakın burada yapraklarımız, şu görünen yapraklarımız henüz tamamlanmadı. Şimdi biz 7. sıradan itibaren yeni yapraklar yapmaya başlayacağız. İlk 3 sıradan sonra yeni yaprakların ilk 3 sırası, yani şurada olduğu gibi tamamlanırken bu yapmış olduğumuz ilk yaprakların da bu şimdi devam edeceğimiz 3 sırayla birlikte tamamlanmasını sağlayacağız. Yani bir yandan modelimizi tekrar kuracağız. Bir yandan da buradaki yapraklarımızı tamamlayacağız. Ondan sonra zaten sıralar hep aynı şekilde tekrar ederek ilerleyecek. Şimdi 7. sırayla birlikte de aslında şu ilk sıraya başlayacağız ama biraz farklı bir şekilde başlıyoruz. Şimdi buradaki V boşluklarımızı yine V boşluğu yapacağız ama V boşluklarımız bu şekilde görünmeyecek. Şimdi devam ederken daha iyi görebilirsiniz. Hemen 7. sırayla devam ediyorum. Şöyle 4 milimetre tığımı buldum. Evet, şimdi 7. sırada yine birleştirmemi yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bitirdim sonda. Şimdi buradaki bademimizi yaptım. Hemen şimdi bu sırada model kurulumuna başladığımız için şunu hatırlatmak istiyorum. Bir yere not edebilirsiniz bunu karıştırmamak için. Şimdi burada yeni modelimize başladığımız için artık ilk sırada şu aradaki zincirlerimizi nasıl başladıysak o şekilde ilerleyeceğiz. Yani ilk 3 sırada bu aralarda şu modellerin arasında 3 tane zincirimiz var. Daha sonra 4. sırayla birlikte 1 2 2 şeklinde ilerliyor. Şimdi onu ben size tekrar hatırlatacağım. Şimdi modelimizin ilk sırasına, yani bu başlangıçtaki sıraya döndüğümüz için yine 3 zincirle devam ediyoruz. Yani köşeden sonra 2 çekmişim. Şöyle 3 zincirle devam ediyoruz. Şimdi burada hemen modelimizi tekrar kuruyoruz. İlk sırada bir tane tek trabzanımız, bir tane V boşluğumuz vardı. Tekrar tek trabzanımız, tekrar V boşluğumuz vardı. Şimdi hemen şu
İlk boşluğa, köşeden sonraki ilk boşluğa 3 zincir çektikten sonra bir ikili trabzan yaptım. Ben yine burada evet 2 zincir olarak bitirdik burada sonda. Şimdi tek trabzanımı yaptım. 3 zincir çektikten sonra şöyle göstereyim, kafanız karışmasın. Tekrar 3 zincir çekiyorum. İlk sırada tek trabzanların arasında 3 zincirimiz vardı köşeden sonra. Şimdi burada hem yaprağımızı tamamlıyoruz hem de yeni bir V boşluğu oluşturacağız. V boşluğumuzu şu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi burada üçerli gruplarımız var. İlk iki trabzanımı teke düşürüyorum. İlk ikisini aldım. Sonra yanındaki trabzanın üzerinden battım. Tekrar ilk ikisini aldım. İlmeğimin ikisini birlikte topladım. Yani buradaki iki trabzanımı teke düşürdüm. Üçüncü trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Burada şu anda iki tane trabzanımız olmuş oldu. Arada bir zincirimiz var. V boşluklarımızın arasında olduğu gibi bir zincirimiz var. Buradaki V boşluklarımız farklı görünecek. Sadece anlaşılabilsin diye V boşluğu diye söylüyorum. Şimdi ilk trabzan üzerine yine bir zincir çektikten sonra bir ikili trabzan, bir ip aldım. Sıradaki iki taneyi teke düşürüyorum. Tekrar yarım ikili trabzan yaparak teke düşürdüm. Bakın buradaki V boşluğumuz bu şekilde olmuş oldu. Hem yaprağımızı tamamlıyoruz hem de şu V boşluğunu tek trabzandan sonra bu şekilde oluşturuyoruz. Aslında burada gördüğünüz gibi şu 1 2 1 2 tane trabzanımız olmuş oldu. Burada eksiltmeler yaparak. Evet, tekrar arada ilk sırada olduğu gibi 3 zincirimiz var. Şimdi yine burada üçerli gruplarımız var. Hemen araya şu iki zincir boşluğumuza bir ikili trabzan yapıyorum. Burada V boşluğumuzu oluşturduktan sonra, yani ben ilk sırayı tekrar ettiğimiz için anlaşılsın diye V boşluğu diyorum. Yoksa burada hiç V boşluğu gibi görünmüyor bu bölüm. Şimdi araya bir tane tek trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir. Tekrar burada hemen yaprağımızı kapatacağız. 3 tane trabzanımız var. İlk ikisini teke düşürüyorum. Üçüncüsünün üzerine bir tek trabzan yapıyorum. Bir zincir ve boşluğunda olduğu gibi tekrar ilkinin üzerine battım. Bir ikili trabzan. Sıradaki iki trabzanı teke düşürüyorum. Yarım ikili trabzan yaparak şöyle ilk iki ilmeği aldım. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir, hemen aradaki boşluğa bir tek trabzan. Çünkü bu tek trabzanların üzerine yeni yapraklarımızı kuruyor olacağız. Tekrar 3 zincir, hemen sırada yaprağımız var. Üçerli gruplarımız. İlk ikisini teke düşürüyorum. Üçüncü trabzanı şöyle bir ikili trabzan olarak yaptım. Tekrar arada bir zincirimiz var. Hemen ilkinin üzerine bir ikili trabzan, sıradaki iki trabzanımızı teke düşürüyorum. Zaten örerken bu söylediklerim aklınıza gelecek ve karşınıza geldiği gibi, yani sıra nasıl geliyorsa o şekilde ilerleyeceksiniz. Yine 3 zincir çektim. Burada V boşluğunu oluşturmuş oldum. Bakın yaprağımız da kapanmaya başladı. 3 zincir, hemen köşeden önceki boşluğa bir ikili trabzan. Tabii ki bu sırada arttırma da yapmış oluyoruz. Artık yapraklarımızın sayısı da artmış olacak. Tekrar 3 zincir ve köşemizi yapıyorum. Yani burada bademimizi yapacağım. Şöyle 4 yarım ikili trabzan yapıyorum. 3 ve dördüncüsü. Hepsini birlikte topladım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen ilk boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir. Bakın bu şekilde de göstereyim. Daha rahat takip edebilirsiniz. Yine ön bedene başlıyoruz ve burada yaprağımız var. Hemen ilk iki trabzanı teke düşürüyorum.
Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Tekrar arada bir zincirimiz var. Bu 3 zincirin üzerine bir zincir gelmiş oluyor. Hemen sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Son 2 trabzanı teke düşürüyorum. Şöyle yarım ikili trabzan yaptım, 2 tane. Şimdi burada unutmamamız gereken, şöyle 3 tane zincir çektim. Şimdi biz buralarda boşluklara birer tane trabzan yapmıştık. Şu gördüğünüz gibi. Buradaki yani ön bedene ya da arka bedene başlarken 3 zincir çektikten sonra sadece arttırma trabzanı yapıyoruz. Yani buraya bir trabzan, 3 zincir, sonra tekrar arttırma trabzanı yapmıyoruz. O zaman ön bedende yapraklarımız artar. Burada ön bedende yaprağımız artmayacak. Sadece yer değiştirerek ilerleyecek. Bunu da ördükçe göreceksiniz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi köşeden sonra bir tek trabzanımız var. Yine burada bu şekilde V boşluğumuzu yaptık. 3 zincir arttırma trabzanını yaptım en son. Şimdi bütün trabzanlarımızın üzerine trabzanlar yaparak devam ediyorum. Buraya kadar olan bölümü, şimdi bu trabzanlarımız bittikten sonra aynı şekilde tekrar ediyoruz. Şimdi ben yine de size göstereceğim şöyle. Bakın, trabzanlarımızı yapacağız. Buraya geldiğimiz zaman boşluğun içine bir tane arttırma trabzanını unutmayalım. 3 zincir çektikten sonra burada V boşluğu yapıyoruz. Yani buradaki 3 trabzanı 2'ye düşürüp arada bir zincir tekrar 2'ye düşürüyoruz. Sonra 3 zincirimiz var. Hemen köşeden önceki boşluğa bir ikili trabzan, tekrar 3 zincir ve köşemiz. Köşeyi yaptıktan sonra yine boşluğun içine 3 zincir çekip bir tane ikili trabzan, yine 3 zincir ve burayı aynı şekilde yaprağımızı devam ediyoruz. Bu ikinci kolumuz olduğu için şaşırırsanız hemen şöyle kol bölümüne tekrar gelerek köşeden sonra nasıl ilerlediğimizi takip edebilirsiniz. Evet, sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. 7. sırayı tamamladım. Şimdi 8. sırayla devam ediyoruz. Son hali bu şekilde oldu. Hemen şöyle açalım. Şimdi burada yine köşemi yaptım ben sonda. Son sırayı da göstermek istiyorum. Kapanışı. Hemen köşede bademimizi yaptım. Şimdi yine 3 zincir çekiyoruz. 4. sıraya gelene kadar aralarda, yani başladığımız zaman İlk başlangıçtaki 3 sıramızda aralarda 3 zincirimiz var. Şöyle 2 ve 3. Şimdi modelimizin ikinci sırasında tek trabzanların üzerine 3 tane ikili trabzan yapmıştık. V boşluklarının üzerinde de 3 tane ikili trabzanımız vardı. Şimdi bir ip aldım. Tek trabzanımız, hemen sırada gelen tek trabzanımızın üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle kadrajdan çıkıyorum zaman zaman. 2 ve üçüncüsü. Evet, ilk 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bizim buralar V boşluklarımız, yani öyle varsayıyoruz. Arada 3 zincirimiz var yine. Bir ip aldım. Şimdi burada bakın, şu eksilttiğimiz trabzanlarla 2 trabzan ve 2 trabzanımız var. İlk sırada, pardon, ikinci sırada V boşluklarının üzerinde de yine burada olduğu gibi 3 tane trabzanımız olacaktı. Şimdi burada hemen şöyle bir ip aldım. Bu tek trabzanımız, 2 gibi görünüyor. Yine yarım ikili trabzanlarla bu 2 trabzanı teke düşürüyorum. Bir yarım ikili trabzan yaptım. Sıradakinin üzerine de bir yarım ikili trabzan yaptım. Hepsini birlikte topladım. Bakın, burada tek trabzanımız oldu. Arada bir zincir boşluğumuza bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar sıradaki 2 trabzanımızı da teke düşürüyorum. Bir yarım ikili trabzan, bir ip aldım. Hemen burada da bir yarım ikili trabzan daha yaptım. Hepsini birlikte topladım. Şimdi burası gördüğünüz gibi aslında 5 tane var gibi görünüyor ama şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Aslında burada 3 tane trabzanımız var. Yani burada teke düşürdük. Burada tek trabzan yaptık. Burada da yine teke düşürdük.
İkisini birlikte ördük. Şimdi V boşluğunun üzerine 3 tane burada olduğu gibi trabzan yapmış olduk. Tekrar 3 zincir ve sırada tek trabzanımız geldi. O zaman ne yapıyoruz? Üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. Şimdi sırada V boşluğumuz geldi. Dediğim gibi anlaşılsın diye V boşluğu diyorum. Şimdi burada hemen yine burada 2 tane trabzanımız var. 3 gibi görünen 2'ye düşürüyorum. Bir yarım ikili trabzan, bir ip aldım. Sıradaki trabzanın üzerine battım. Tekrar ilk ikisini aldım ve 3 ilmeğimi birlikte topladım. Teke düşürdüm. Bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Şimdi tekrar teke düşüreceğim. İlkinin üzerinden aldım. İlk 2 ilmeğimi aldım. Yarım ikili trabzan. Sıradakinin üzerine battım. Yine yarım ikili trabzan. İlk 2 ilmeği alıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Yine burada 3 tane trabzanım olmuş oldu. Tekrar 3 zincir. Yine tek trabzanımız var. Hemen 3 ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir. Tekrar burada yarım ikili trabzan. İkinci yarım ikili trabzanım. Bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Sonda kalan 2 trabzanımızı da teke düşürelim. Şimdi 3 zincir. Tekrar bir tane trabzanımız var. Köşenin olduğu yere geldim. Hemen 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, yeni yaprağın ikinci sırasındayız. İlk yapraklarımızın da son sırasına yaklaşıyoruz. Bundan sonraki sırada artık tamamlayacağız. Evet, 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar 3 zincir. Şimdi köşemiz var. Hemen buraya batıyorum. Bir tane badem yapacağım. Şöyle biraz da uzatarak yapıyorum bu bademlerimizi. Şöyle ilk 2 ilmeği biraz uzatıyorum. Daha sonra yine uzatıyorum. Ve dördüncüsü. Hepsini birlikte topladım ve 3 zincir. Şimdi ön bedene başlıyorum. Burada da aynı şekilde tekrar ediyoruz ama yine burayı da göstereceğim. Hemen tek trabzanımız geldi. 3 tane trabzan yapıyoruz üzerine. Şimdi 1 2 3 zincir. Hemen 2 trabzanımı teke düşürüyorum. Sırada gelen 2 trabzanı teke düşürdüm. Arada bir zincirimiz var. Bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 trabzanımı teke düşürüyorum. Tekrar 3 zincir. Şimdi burada arttırma trabzanımızı yapıyorum. Artık bedenimize başlıyoruz. Ön bedene ya da arka bedene hiç fark etmez. Buradan trabzanlar yaparak devam ediyorum. Evet, şimdi burada trabzanlarımızı yaptıktan sonra buraya geldiğimiz zaman başlangıçta yani bedenimizin şöyle gösterecek olursam köşeden sonra bakın burada arttırma trabzanımızı yapıyoruz. 3 zincir. 3 zincir çektikten sonra 2 trabzanı teke düşürüyoruz. Bir ikili trabzan tekrar teke düşürüyoruz. Burada 3 tane oluyor. Sonra yine 3 zincir ve tek trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan, tekrar 3 zincir ve köşemizi yapıp yine diğer kolumuzun olduğu yere gelmiş oluyoruz ve diğer bedene başlarken de zaten arkaya da ön bedene aynı şekilde burada başladığımız gibi
devam ediyoruz. Şöyle hemen göstereceğim. Daha rahat görebilirsiniz. Bu şekilde. Bu sırayı da aynı şekilde tekrar edelim. 8. sırayı tamamladım ve 9. sırayla devam edeceğiz. Şimdi 8. sırada görmüş olduğunuz gibi yeni yapraklarımız ortada başlamış oldu. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın ikinci sırasındayız. Hemen şöyle alt sıradan baktığımız zaman şuradayız. Şimdi 3. sırayla devam edeceğiz. 3. sırada gördüğünüz gibi 3 tane trabzanlarımızın üzerine arttırmalar ve eksiltmeler yaparak ilerliyoruz. Şimdi bu sırayı da göstereceğim. Çünkü burada şu V boşlukları varsaydığımız bölümlerde şu anda 3 tane trabzanımız var aslında. Bakın burada da 3 tane var. Şimdi bu sırayı da göstereyim. Hemen köşemi yaptım yine aynı şekilde. 3 tane zincir çektim çünkü modelimizin 3. sırasındayım. 4. sıradan itibaren zincir sayımız değişecek. 3 tane zincirimi çektim. İlk karşımıza gelen 3 tane trabzanı 5'e çıkartıyorum. İlk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Sıradaki trabzanın üzerine 1 ikili trabzan. Sıradaki trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Burada arttırmamızı yapmış olduk. Hemen şöyle 5 tane. Şimdi burada 3 tane trabzanımız var. Hemen bunu da teke düşüreceğiz. Şöyle ilkinin üzerine batıyorum. Yarım ikili trabzanlarla şöyle 1, 2 ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Pardon, burada 3 tane zincir çekmeyi unuttum. Hemen 5 tane trabzanımızdan sonra 3 tane zincir çektim. Ve yine burada 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Şimdi bu yarım ikili trabzanlarla teke düşürdüğümüz sıra burada 3. sıra. Bakın şu bölümde teke düşürdüğümüz sıraya gelmiş olduk. Artık bundan sonraki sıralarda alt sıradan bakıp takip etmesi daha kolay olacak. Tekrar 3 zincir, sırada gelen 3 tane trabzanımı 5'e çıkartıyorum. İlkinin üzerine 2, sıradakinin üzerine 1 ve son trabzanın üzerine yine 2 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir ve yine buradaki 3 tane trabzanı teke düşürüyorum. İlk ikisini aldım, ikincisi ve üçüncüsü. 1 2 3 zincir, tekrar 3 tane trabzanım geldi. Hemen 5'e çıkartalım. Şöyle 5. ikili trabzanımı yaptım. Tekrar 3 zincir ve burada teke düşürüyorum artık. Yaprağımızı da tamamlamış oluyoruz böylelikle. Şöyle üçüncüsü, hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir. Yine 3 tane trabzanımız var. Burada 5 tane yapıyoruz. Evet, yine 5. trabzanımı yaptım. Şimdi köşenin olduğu yere geldim. 3 zincir. Hemen köşemizi yapalım. Şöyle 4. yarım ikili trabzanımı yaptım. Hepsini birlikte kapattım. Tekrar 3 zincir. Evet, şimdi yine 3 tane trabzanımız var. Bu defa yaprağımız gördüğünüz gibi burada yaprağımızı tamamlıyoruz. Buradan yeni yaprağa başlamış olduk. Hemen şöyle ilkinin üzerine 2 tane, ikincisinin üzerine 1 tane ve sonuncusunun üzerine de 2 ikili trabzan daha yapıyorum.
Arada tekrar 3 zincirimiz var. Hemen burada şöyle 3 tane yarım ikili trabzan yaprağımızı tamamlıyoruz. Tekrar 3 zincir. Evet, yine ön bedenimizin olduğu yere geldim. Hemen boşluğun içine arttırma trabzanını yaptıktan sonra her zamanki gibi trabzanlarla devam ediyoruz. Evet, sona geldiğimiz zaman yine aynı şekilde tekrar edeceğiz. Sondaki boşluğa arttırma trabzanımızı yapıp 3 zincir ve buradaki trabzanlarımızı teke düşüreceğiz. Daha sonra 3 zincir, buradaki trabzanlarımızı 5'e tamamlayacağız. 3 zincir ve köşeyi yaptıktan sonra biraz önce başladığımız gibi yine ikinci kol bölümünü tamamlayacağız. 9. sırayı da tamamladım. Bundan sonra artık kendiniz ilerleyebileceksiniz. Hemen şöyle tekrar etmek istiyorum. Bakın, burada artık başladığımız yeni yapraklarımız şu ilk başta başladığımız yaprağımızın 3. sırasına gelmiş oldu. Yani buradan sonra aynı şekilde tekrar edebilirsiniz. Şimdi ben burada son 3 sırayı yaparken şu bölümü anlatmak istedim. Yani önemli olan bu kısımdı. Yeni yapraklarımızı burada olduğu gibi tamamlarken yine aynı şekilde yeni yapraklara başlarken buradaki şimdi yapmış olduğumuz bu başlayan yapraklarımızı burada olduğu gibi tamamlarken son 2 şöyle 1 2 3 sırada tamamlarken yine aralarda yeni yaprağımız başlayacak. Burada dikkat etmemiz gereken, köşelere işaretleyici takabilirsiniz şu bölümlere. Çünkü ben kamera arkasında en çok burada sorun yaşadım. Yani fark etmeden şu aralarda olan tek kalan trabzanların üzerine köşe yapıp ilerleyip o şekilde devam etmişim. O yüzden buradaki 4 köşeye başlangıçtan ya da şöyle şu ortalarda bir yerlere işaretleyiciler takarsanız, çünkü motif büyümeye başladığı zaman, yani modelimiz büyümeye başladığı zaman artık bu köşeleri takip ederken karıştırabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi burada 3 tane yaprağımız tamamlandı. Şimdi burada yeni sırada 1 2 3 4 tane yaprağımız olmuş oldu. Yani her yeni modele başladığımız zaman bir tane yaprağımız artmış oluyor. Böylece bedenimiz de genişlemiş olacak. Hemen şimdi şöyle katlayacağım. Bakın, bu şekilde katladım. Gördüğünüz gibi robamız oluştu. Şimdi bizim burada, pardon, ters katlamışım. Bakın, bu şekilde yaparsanız önlerde, yani aslında burada trabzanları yapmadan yine bu kolda başladığımız şekilde ilerleyerek bütün her tarafı yapraklı bir bluz çalışması da yapabilirsiniz. Bu da şimdi böyle hemen anlık gelişti. Şöyle robomuzu düzeltelim. Şimdi burada 38 ve medium beden için 3 tane yaprak sırası tamamlanıncaya kadar örebilirsiniz. Şöyle bakın. Burada şimdi bir tane tamamlandı. Hep bu kenarlardan bakın, buradan yapraklarımız, yani bu ikinci yaprağımız, üçüncü yaprağımız da yine buradan başlayacak. Yani hiçbir zaman ön bölüme doğru ilerlemeyecek. Burada birinci yaprağı tamamladım. İkinci yaprak ve üçüncü yaprağı tamamladığımız zaman 38 beden ya da 40 beden için yeterli olacaktır. Yine 36 beden için de bu 3 beden için yeterli olacaktır. 4 yaprağı yine large beden için düşünüyorum. Şu anda tabii ki varsayımlar üzerine anlatıyorum. Dolayısıyla ben bu roba çalışmasını tamamladığım zaman hemen kol birleştirmesini ve bedenin ölçülerini, şu bedenimizin genişliği ne kadar olmuş, large bedene göre nasıl ilerlemişiz, hemen onları da size anlatacağım. Şöyle bakın, ön yüzden de göstermek istiyorum. Dediğim gibi bu bölümlerde, kollarda da dilerseniz 3,
Dilerseniz de 4 tane yaprak çalışmasını tamamladıktan sonra artık üzerinize giyerek ölçmeniz gerekiyor. Şu kısımlara köşelerde şurada işaretleyiciler ya da şöyle çatal iğne takarak bunları birleştirip ya da geçici dikiş yapabilirsiniz açılmasın diye. O şekilde üzerinize giyeceksiniz. Şu kollarımız gördüğünüz gibi şu anda küçük. Çok küçük şu anda. Üzerinize giyeceksiniz. Buradaki kol genişliğiniz ve kol evinin yüksekliği, yani kol altından buranın yüksekliği rahat olduğu zaman burada artık kolların birleştirmesini yapacağız. Daha sonra da bedene aşağıya doğru devam edeceğiz ve kollara da ayrıca tekrar devam edeceğiz. Şimdi roba çalışması bu şekilde başlangıcını yaptık. Model kurulumunu tamamladık. Birinci bölümü bu şekilde tamamlayalım. Sizler de roba çalışmanızı tamamladığınız zaman tekrar ikinci bölümde bluzumuzun hem kollarda nasıl devam edeceğimizi hem de bedende nasıl devam edeceğimizi göstereceğim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Evet, ben bluzumuzun roba kısmını tamamladım. Şimdi birleştirme ile devam edeceğiz. Birleştirmeye geçmeden önce hemen burada şöyle bakın. 3 tane yaprağı tamamladım. 4 demiştim ama 3 tane yeterli oldu. Burada da yeni başlayan yaprağımızı 4 sıra örerek tamamlamış oldum. Şimdi birleştirmeyi yaptıktan sonra bu yeni yaprağımızı örmeye devam edeceğiz. Şimdi size anlatmıştım ama göstermemiştim. Şurada göstermek istiyorum. Bakın burada yaprağımızı tamamlarken şu bölümde biz şurada şu ilk yaprağın, yani şu ikinci yaprağa başladığımız zaman şurada bitirmiştik. Şimdi bundan sonra yeni sırada şu üçerli grupları yaptığımız zaman burada yine bizim ilk başlayan yaprağımızın üzerine bir tane trabzan yapıyoruz burada tamamlamak için. Bu bir tane trabzanı yaptıktan sonra burada yeni yaprağımızın dördüncü sırasında bir zincir oluyor şu aralarda, 1 2 2 şeklinde, yani 3 sırada şu başlangıçtan itibaren 3 zincir 3 zincir 3 zincir, dördüncü sıradan itibaren köşeden sonra şu aralarda bir zincirimiz var. İkinci sırasında 2 zincir, üçüncü sırasında 3 zincirimiz var. Zaten 6 sırayla yaprağımızı tamamlamış oluyoruz. Yani yeni yaprağa başlıyoruz 6. sırada. Yeni yaprakla birlikte diğer yaprağımızı tamamlıyoruz. Şimdi burada bir tane trabzanı yaptıktan sonra yine bir zincir çekiyoruz. Bedene başlarken burada arttırma trabzanı yapıyoruz. Diğer sırada, yani yeni yaprağımızın 5. sırasında 2 zincir var arada. Burada sadece 2 zincir çekip yine arttırma trabzanımız. Bir üst sırada 2 zincirimiz var. Yine arttırma trabzanımız. Şimdi bunun üzerine 2 sıra örüp yeni yaprağı başlıyoruz normalde ama bu sadece kol bölümünde. Burada ise, yani ön ve arka bedende ise yeni yaprağa buradan başlıyoruz. Yani burada bir trabzan yaptığımız zaman buraya geldiğimizde yine 3 zincirimiz var. Çünkü burada 6 sırayı tamamlamış oluyoruz. Burada yine 3 zincirimiz var. Şuraya bir tane trabzan yapmıyoruz. Yani yaprak başladığımız o bir trabzanı yapmıyoruz. Sadece arttırma trabzanımızla devam ediyoruz. Buralarda her zaman bu şekilde. Zaten görüyorsunuz, gördüğünüz gibi burada yine yeni yapmış olduğum yaprağı da tamamlarken burada tek trabzanım var. Daha sonra bir zincir, yine arttırma trabzanımız var. Yeni yaprağımızda buradan başlamış oldum. Yani burada her zaman bir tane yaprağınızın olması gerekiyor. Şimdi burada sonda 4. yaprağa başladım. Aynı zamanda da 3. yaprağı tamamlamış oldum son sırada. Şimdi burada bedenimizin genişliğini ben burada köşeden köşeye ölçtüğüm zaman, şöyle ölçtüğüm zaman 53-54 santimetre geliyor. Yani 54 108 santimetre olacak toplam beden genişliğimiz. Tabi esneme payı biraz buhar ütüsü yaptığımız zaman bu 55 santimetre olacak benim ipimde. Çünkü benim ipim yün karışımı olduğu için. Şimdi hemen birleştirme ile devam ediyoruz. Bakın burada son sırayı
köşeyi şöyle birleştirmemi yaptım. Hemen bunu şöyle ters çeviriyorum. Alta geliyor son yapmış olduğum birleştirdiğim köşe. Şimdi şuradan şu üstteki köşeden şuradan batıyorum. Köşe yaptığımız boşluğa yine battım. Şu altta kalan köşemin ilmeğini de şöyle taktım. Hemen ön yüze bunu çekiyorum. Bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Şuradan çektim. Şimdi burada 1, 2, şöyle ben yanlış bir tığ numarası almışım. Hemen 4 milimetre ile devam ediyorum. 2 ve 3 zincir çekiyorum. Şimdi burada dörtlü değil, üçlü badem yapacağım. 3 zincir çektim. 2 tane daha yarım ikili trabzan yapıyorum. Bu birincisi. Şöyle ikincisi, zincirimizle beraber 3 tane oldu. Şöyle uzattım. Hepsini birlikte topladım. İlmeğimi bu tarafa çektim. Alttaki ilmeğimi köşede birleştirdim. Kaydırmayla ilmeğimi bu tarafa çektim. Burası birleşmiş oldu. Şimdi üçlü bademimi yaptım. Burada şimdi biz 1, 2, 3, 4. sıradayız. 4. sırada bir zincirle başladım köşeden sonra. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tekrar burada modelimizi yani yaprağımızı devam ettiriyorum. Bu sırada 3 tane trabzanın üzerine hemen sırada gelen 3 trabzanın üzerine 3 ikili trabzan yapıyorum. Arada ikinci sırada 4 zincirimiz var. Birinci sırada 3 zincir, ikinci sırada 4 zincirimiz var. Bir ip aldım. Yine 3 tane trabzanımızın üzerine 3 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar burada yaprağımızı tamamladığımız için sadece 2 zincir çekiyorum. Köşeden sonra da o şekilde yapmıştım. Bademimizden sonra 2 zincir çektim. Buradaki tek trabzanımızı atlıyorum. Arttırma trabzanı hemen bu sırada son defa yani birleştirdiğimiz sırada arttırma yapıyoruz. Bundan sonra birleştirme bittikten sonra arttırma yapmayacağım. Sadece bu sırada arttırma yapıyorum. Yani bundan sonra bu yaprağımızı yaptıktan sonra direkt aradaki zincirimizi çekip trabzanların üzerinden trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Evet, şimdi ben trabzanları tamamlıyorum. Tekrar geliyorum. Evet, ön bedendeki trabzanlarımı tamamladım. Hemen sona geldiğim zaman burada arttırma trabzanımı yapıyorum ilk boşluğa. Daha sonra 2 zincir buradaki yaprağımızın tek trabzanını atlıyorum. Hemen burada 3 tane ikili trabzanımız var. 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle üçüncüsü, tekrar arada 4 zincirimiz var. 3 ve 4. 3 ikili trabzan. Şimdi diğer kolumuzu birleştireceğiz. Tekrar 2 zincir çektim. Şimdi burada şu bademimizin köşemizin üzerine şöyle battım. Diğer alttaki bedenimi de aldım. Burada da yine bakın köşemizin olduğu yer. Hemen şöyle arkadan batmış oluyorum tabii ki burada. Ön yüzden değil. Şöyle battım bademimizin üzerine, hatta şu taraftan batacağım zincirimizin olduğu yerden. Şöyle ikisinin birden altından aldım ilmeğimi. Buraya üçlü badem yapıyorum. İlk ikisini aldım. Tekrar aynı yere batıyorum. İkincisi ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Şimdi tekrar 2 zincir çektim. Şöyle dönüyorum. Arka bedene gelmiş oluyorum. Burada kolumuzu bırakmış oluyoruz. Hemen şöyle döneceğim. Şimdi 2 zincir çektim. Burada bademimiz tam ortaya gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi bir tane bademimiz olacak bundan sonra bedende. Şimdi burada 2 zincir çektim. Yine üçerli trabzan gruplarım geldi. 3 tane ikili trabzan.
4 tane zincirimiz var. Tekrar 3 ikili trabzan. Şimdi tekrar 2 zincir. Hemen buradaki tek trabzanıma atlıyorum. Boşluğa bir tane arttırma trabzanı yaptım. Bu sırada son defa yapıyoruz. Tekrar trabzanlarımın üzerinden devam ediyorum. Şimdi sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Yeni sıraya nasıl başladığımızı göstereceğim. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen ilk sıramızın birleştirmesini yapıyoruz bedende. Şimdi buraya geldiğimiz zaman şimdi burada iki şöyle bakın köşenin üzerine birlikte şöyle bademimizi yaptıktan sonra yine de burada biraz açıklık oluştu. Yani şu kısımda. Şimdi burada son 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra birleştirme yapmadan önce şu alttaki bademimizde şu aradaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yeni sırada bu ikili trabzanın üzerine atlayacağım. Yani bunun üzerine hiçbir şey yapmayacağım. Sadece boşluk kalmaması için yapıyorum. Hemen buraya geliyorum. Tekrar şu köşemizin bademimizin üzerinden kaydırmayla kapattım. Yani bu bir trabzanı buraya boşluk kalmaması için yaptım. Yeni sırada buraya geldiğimiz zaman yine zincirimizi çekip direkt bademimizin üzerine yani böyle kaydırmayla bağladıktan sonra yine badem yaparak devam edeceğiz. Şimdi hemen buranın başlangıcında göstereyim. Yani bu bir trabzanın üzerine bir daha trabzan yapmayacağız. Direkt atlayıp köşemizde devam edeceğiz. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve 2 tane yarım ikili trabzan, üçlü badem yapıyoruz. Bundan sonra şöyle uzattım. Hepsini birlikte topladım. Şimdi burada şöyle yaprağımızın artık 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırasındayız ve yine 2 zincirle başlıyoruz. Dördüncü sıra bunu sürekli hatırlatıyorum. Dördüncü sıra bir zincir, beşinci sıra iki zincir, altıncı sırada zaten yaprağımızı tamamlıyoruz. Yani yeni yaprağa başlıyoruz. O yüzden iki zincir çektim ve burada yine 3 tane ikili trabzanımızı yapıyorum. Zaten buraya kadar robayı tamamladıysanız yani yaprakların arasında her zaman dördüncü sıradan sonra 1, 2, 3 zincir 4, 5, 6, 1, 2, 2 şeklinde ilerliyor. Yani 7. sıraya başladığımızda yeni yaprağımız başladığı için artık bu aralarda 3 zincirle devam ediyoruz. Şimdi burada tekrar 3 zincir çekiyorum. Yaprağımızın ortasında önce 3 zincir, sonra 4 zincir, sonra 3 zincirle devam ediyoruz. Şimdi 3 zincir çektim. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bu sırada farklı bir şey yok. Yine aynı şekilde 3 zincir çekip 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada yine 2 zincir çektim. Artık arttırma yapmadan ilerliyoruz. Direkt ilk trabzanın üzerinden itibaren trabzanlarımızı yapalım. Trabzanların sonuna geldiğimiz zaman da arttırma trabzanı yapmadan 2 zincirle tekrar atlıyoruz. Tersine bu şekilde yaprağımızı tamamlıyoruz. Daha sonra bakın buraya geleceğiz. Burada yaprağımızı tamamlayacağız aynı şekilde. Burada yine bademimizin üzerine 2 zincir çekip bir tane badem yapacağız şu kısımda. Tekrar buradan devam edeceğiz. Başladığımız yere geldiğimiz zaman şu trabzanı atlayıp yani burada 3 tane trabzanı yapıp 2 zincir tekrar kaydırmayla bademimizin üzerine kapatacağız. Sonra tekrar yeni badem yaparak yaprağımızı devam ettireceğiz. Şimdi yeni sırada burada artık yaprağımızı 6 sırada tamamlamış varsayıyoruz. Yeni sırada birleştirmeden sonra 3 zincir şu ilk ara boşluğuna bu yaprağımızın ilk ara boşluğuna bir tane ikili trabzan yaparak yeni yaprağımızı başlatmış oluyoruz. Dediğim gibi buraya kadar gelmişseniz zaten burada yeni yaprağı başlatabilirsiniz kolaylıkla. Ben sadece hatırlatmak istiyorum. Burada bir tane trabzanımızı yapıp yine aynen robada
nasıl devam ettiysek beden bölümünde, bakın şöyle buradan hep bir trabzanla yaprağımıza başladığımız için aynı şekilde devam edeceğiz. Şu bölümlerde de aynı şekilde, sadece arttırma trabzanımız bundan sonra olmayacak. Evet, şimdi ben biraz öreceğim. Bu sırayı tamamlayıp daha sonra size göstereceğim nasıl bittiğini. Yani burada biraz ilerleyeceğim birkaç sıra. Sonra kolumuzu nasıl ilerlettiğimizi hemen başlangıcını göstereceğim. Yine orada da modelimizi devam ettireceğiz ama arttırma yapmadan devam edeceğiz. Evet, hemen tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, ben bedende birkaç sıra ördüm. Hemen size birleştirme yerinden itibaren göstermek istiyorum. Şöyle, hatta şöyle koyalım, daha rahat görebilirsiniz. Şimdi iki sırayı birlikte örmüştük. Bakın burada, şurası kolumuzun başlangıcı. Şöyle. Burada birleştirmemizi yaptık. Beden birleştirmemizi daha sonra bir sıra daha sizinle birlikte yaptık. Daha sonra bu sıraya başladık. Üçüncü sıraya. Şimdi burada yeni yaprağımızı başlatırken zaten yaprağımızın sıralamasını biliyorsunuz. Yeni yaprağımızı başlatırken köşeden sonra bir tane trabzanla başlatıyoruz. Beden kısmında artık bu bademlerimizin sağında ve solunda şöyle bir tane trabzan yaparak yeni yapraklarımızı başlatıyoruz. Bu yeni yaprağımız başladığı zaman biliyorsunuz şu 3 sırayı tamamladıktan sonra diğer yaprağımızda, bakın burada 1 2 3, diğer yaprağımızda tamamlamış oluyoruz. Aslında buradaki yaprağımızı şu üzerine son bir tane trabzanı yapınca tamamlıyoruz. Dolayısıyla dördüncü sırada tamamlamış oluyoruz. Evet, burası sanırım anlaşılmıştır. Buraya geldiğimiz zaman bademimizi yapıp robada yaptığımız gibi zincir sayılarımıza da dikkat ederek burada sadece sağda ve solda yapraklarımızın başlangıcını yaparak ilerliyoruz. Şöyle hemen bakalım. Biraz artık bedenimiz büyüdüğü için şöyle kadraja da sığmıyor. Şimdi ben kolun birini bitirdim. Hemen diğer kolu birlikte başlayacağız. Birkaç sıra birlikte öreceğiz. Hatta bir tane yaprağı bitirene kadar da sürebilir. Ona bakacağız. Şimdi hemen şöyle kolumuzdan başlayacağım. Şöyle bir tane başlangıç ilmeği atıyorum. Şimdi kolumuzun birleştiği yerde tabii ki bedenimizin de birleştiği nokta olmuş oluyor. Burada ortada tam bademimiz var. Şöyle onun üzerine batacağım. Şöyle kadrajı kontrol ediyorum. Evet, şimdi tam ortada bu bademimizin, ya da burada açıklık olabilir. Yani tam ortaya şöyle kolumuzun birleştiği yerden şuradan batıyorum. Tığımdaki ilmekle birlikte iki ilmeğim var. Direkt şöyle sık iğne yaparak başlıyorum. Sık iğne yaparak trabzan yapacağım. Bu şekilde daha iyi oluyor. Hemen buradan bir ilmek aldım. Şöyle sık iğnemizin, tekrar göstereceğim. Sık iğnemizin iki tane ilmeği var. İkinci ilmeğin içinden sık iğnemizi de çok sıkı yapmadım. Buradan ilmeğimi aldım. Şöyle uzattım. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde trabzan yaptığımız zaman üzerine diğer trabzanlarda olduğu gibi iki ilmeği birlikte alarak devam edebiliyoruz. Evet, şimdi sizler belki de şu sırada kol birleştirebilirsiniz. Belki de bu sıradan sonraki sırada birleştirebilirsiniz. Her yani nasıl birleştirirseniz o sıradan itibaren robada olduğu gibi devam edeceksiniz. Yani burada yine trabzanla başlayacaksınız bu şekilde. Şimdi benim yaprağımın sırasına göre burada ilk üçlü grubumu yapmışım. Burada şimdi bir zincir çekerek bu üçlü gruba başladığımızda bakın 1 2 3, dördüncü sırada şu köşeden sonra bir zincir çekiyoruz. Beşinci sırada iki zincir çekiyoruz. Şimdi trabzanımı yaptım. İki zincir çekiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Hemen buraya sırada 3 tane trabzanım var. Dediğim gibi sizler belki bir alt sıradan başlayacaksınız. O zaman bu sırayı yapıyor olacaksınız. Yani aynı mantıkla modelimizi devam ettiriyoruz. Şimdi 4 zincir. Önce 3 zincir, sonra 4 zincir. Tekrar 3 tane, şöyle 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Şimdi arada bakın yaprağımız tamamlandığı zaman burada bir trabzanımız var. Yine 2 zincirimiz var. Bu bir trabzanımızı yaparken bir zincirlerimiz vardı. Şimdi 2 zincir çektim. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Aradaki tek trabzanı atlıyorum. Şimdi kolda bunu karıştırmayalım. Artık sadece yaprak yaparak ilerliyoruz. Burada karıştırmayalım. Ön bedene geçiş olmadığı için. Şimdi 2 zincir çektim. Bu trabzandan sonra 2 sıra şöyle boşluğumuz oluyor. Yani bu 2 sıra 2 zincir boşluğu olduktan sonra yeni yaprağa başlıyoruz. Yine burada bu şekilde hatırlatmalarla ilerleyelim. Çünkü takip edilerek yapılması gereken bir model. Gerçekten dikkat etmediğimiz zaman hemen hata yapıyoruz. Ben de birkaç kez hata yaptım. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. Üçlü grubumu devam ettiriyorum. Şimdi bunu takip ederken hep böyle yapraklarınızı yaparken nerede olduğunuzu anlamak için şöyle aşağıya bir bakmanız gerekiyor. Yaprağın olduğu yerde miyim? Yoksa bu tamamlanıp ara boşluğun olduğu yerde miyim diye ara ara kontrol etmemiz gerekiyor. Tekrar 2 zincir çektim. Çünkü burada şaşırıp burada da 3 zincir çekebiliyorsunuz yani fark etmeden. 2 zincir çektim. Devam ediyorum. Şimdi bu sırayı tamamlayacağım. Çünkü üçerli gruplarımızın olduğu sıra 4 zincir, 3 ikili trabzan. Ay pardon 4 zincir, 3 ikili trabzan, 4 zincir ve 3 ikili trabzan. Bu sırada bu şekilde devam edelim. Sıranın sonunda yine yeni sıraya nasıl başladığımızı göstereceğim. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu taraftan geldim. Hemen 3 tane ikili trabzanımı yaptım ve 2 zincir çektim. Şimdi burada şu bademimizi karıştırmayalım. Bu ilk sırada yani bu kolumuzun ilk sırasında bir kereye mahsus şu araya bir tane ya da bademin üzerine de batabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şöyle ben de bakacağım. Şu bademin üzerine batacağım. Yani boşluğun tam ortasına bir ikili trabzan yapıyorum. Çünkü burada tam ortada var. Şimdi buradaki açıklığı kapatmak için sadece bu sırada bunu yapıyoruz. İkinci sırada göstereceğim nasıl yapacağımızı. Şu araya da ara genişse şuradaki ara buraya da bir ikili trabzan yapabilirsiniz. Ben şöyle ortalamak istedim. Bakalım birleştirelim. Şimdi burada sık iğne ile trabzan yaptığımız için şurada 2 zincirimiz var. Şurada trabzanımız var. Bakın şöyle 2 ilmeği birlikte alıyorum. Yani her zamanki trabzanımız gibi oluyor böyle yapınca. Biraz küçülmüş ama şöyle kaydırmayla kapattım. Evet bu şekilde trabzanımız. Şurada bu trabzanı yapmasaydım bakın buradan buraya kadar boşluğumuz olacaktı. O yüzden burayı böyle kapatmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Tekrar burada hemen şöyle bir zincir yapıyorum. Tekrar buradan trabzanın içinden bir ilmek aldım. Biraz uzun tutuyorum ilmeğimi. İkisini birlikte kapattım. Bir sık iğne yapmış oldum. Şu bir değil, ikinci ilmeğin içinden alıyorum ve 2 ilmeğimi birlikte topladım. Burada bir tane trabzan yapmış oldum. Şimdi yine modelimizi devam ettiriyoruz. İkinci 2 zincir sırasındayım. Yani 6. sırada yaprağımızı tamamlıyoruz artık. Şimdi yine 2 zincir çektim ve 3 ikili trabzan yapıyorum. Bu defa arada 3 zincirimiz olacak. 3 4 3 şeklinde ilerliyor yaprağımızın ortasında. Tekrar 3 ikili trabzan. Bu sıra bu şekilde devam edecek. Çok fazla uzatmayalım. Yine 2 zincir çektim. İkinci 2 zincir sırasındayım. Bakın bu trabzanın üzerinde 2 boşluk olduğu zaman yeni yaprağa başlıyoruz. Yine tek trabzanlarla. 2 zincir çektim. Yine buraya atlıyorum. Hemen 3 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir ve 3 ikili trabzan olarak bu sırayı devam ettiriyoruz. Burada önemli olan dediğim gibi sizin yaprağınız farklı sıradan başlayabilir kolda. Önemli olan şu birleştirme yerini nasıl devam ettirdiğimizi göstereceğim. O yüzden burayı sadece böyle
başlangıcını gösteriyorum. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi alt sırada bir tane ikili trabzan yapmıştık boşluğu kapatmak için. Şimdi ikinci sırada arada 2 zincirimiz var. 2 zinciri çektim. Hemen ilk trabzanın üzerine birleştirme yapıyorum. Burayı kapatmış oldum. Bakın bu şekilde. Biraz daha boşluğumuz küçüldü. Burada bu trabzanı yapmasaydık daha da büyük olurdu. Yani bu ikinci sırada yaptığımızdan daha büyük olurdu. Şimdi devam ediyorum yine. Şöyle kapatırken şöyle de yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Hemen şöyle göstereceğim. Şimdi bu trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle 2 ilmeğimi birlikte topladım. Kaydırma değil de 2 ilmeğimi birlikte toplayıp ikinci ilmekten şöyle battım. Tekrar uzattım ve ikisini birlikte topladım. Şimdi burada sırada bakın yeni yaprağa başlayacağız. Neden? Burada yaprağımız bitti ve 2 sıra 2 zincir boşluğumuz var. Yeni yaprağa başlıyoruz. Aynı zamanda bu yaprağımız da 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra oldu. Şimdi yeni yaprağa başlarken 3 zincirle başlıyoruz. 2, 3 zincir. Şimdi bu yeni yaprak aynı zamanda şu ortadaki trabzanımızda yeni yaprağımız olacak. Dolayısıyla ben burada bu yaprağı yani birleştirme yerimiz değişmiş olacak. Şimdi burada trabzanımızı şöyle şu zincirlerimi bir dakika. Şimdi burada ilmeğimiz gevşediği için hemen şöyle yapacağım. Şurayı kapatıyorum. Burayı kapattım. Şimdi buradan itibaren trabzanla başlıyor ama dediğim gibi ben yeni yaprağımı artık şöyle 2 tane boş sıramız var. Burada yeni yaprak yapmış olacağım. Şu kısımdaki bir ve ikinci yaprağın ortasında. Yani burada trabzan var. Birleştirme yeri olduğu için. Bu iki sıradan sonra hiç trabzan olmayacak. Yani daha farklı ilerleyecek. Şimdi burası bizim ilk yaprağımız. İlk yaprağımızı şu aralarda bir trabzan yaptıktan sonra 3 zincir, bir trabzan, 3 zincir yapıyoruz. Bu bizim ilk trabzanımız olacak. Hemen şöyle bir zincir çektim. Buraya yine bir tane trabzan yapacağım. Şöyle sık iğne ile ilmekle bir sık iğne yaptım. Siz 3 zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Bir trabzan yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Burada direkt 3 zincir artı 3 zincir daha çekmeniz gerekiyor. Zincirle trabzan yaparsanız ama burada 3 tane trabzanımız olacak. Daha sonra burada zincir olarak belli olmasını istemiyorum. O yüzden bu şekilde başlıyorum. Şimdi şu iki sıra bizim kafamızı karıştırmasın. Şimdi burada bir trabzan yaptım. Bu bizim yaprağımız, yeni yaprağımız. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradan devam ediyorum. Bir tane V boşluğu yapacağız. Yalancı V boşluğu. İlk 2 trabzanımı yarım ikili trabzan yapıyorum. Şöyle kapattım. Sırayı tamamladığımız zaman buraya 3 zincirle bağlayacağız. Bu ortadaki trabzanımız için. Şimdi ilerledikçe daha iyi anlayacaksınız. Tekrar bir ikili trabzan yaptım. Burada 2 yarım ikili trabzan. Burada 2 tane ikili trabzanımız var. Bir zincir. Hemen sıradaki 3 tane trabzanımızın ilkinin üzerine bir ikili trabzan. Hemen sıradaki 2 trabzanımızı teke düşürüyorum. Hepsini birlikte topladım. Şimdi arada 3 zincirimiz var. 2 ve 3. Şimdi bu ara boşluğuna bakın, bu trabzanımızda şu gördüğümüz trabzanın üzerinden yeni yaprak başlıyoruz. Tekrar buraya bir ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3 zincir. Yeni yaprağımıza başlarken diğerini tamamlıyoruz. Şimdi ilk 2 trabzanı yarım ikili trabzanla teke düşürdüm. Şu üçerli gruplarımızın. Üçüncü trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Arada bir zincirimiz var. Tekrar buraya geldim. Bir ikili trabzan. Tekrar teke düşürüyorum. 2 yarım ikili trabzan. 3 zincir. Tekrar
2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan, 3 zincir, tekrar burada yaprağımızı kapatıyoruz. Burada da yalancı V boşluğu yapıyoruz. Bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, 2 yarım ikili trabzan. İkisini birlikte örüyoruz. Tekrar 3 zincir, bir ikili trabzan, 3 zincir. Burada şaşırıp şu araya 3 zincir çekmeyelim ya da buraya bir ikili trabzan yapmayalım. Kendimden biliyorum, yapmışım çünkü. O yüzden hepsini hatırlatmak istiyorum. Tekrar devam ediyorum. Evet, sıranın sonuna geleceğim. Hemen yine başlangıcı göstereceğim. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda gördüğünüz gibi 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada şöyle bir trabzanla başladık. Bir trabzanımız, 3 zincirimiz var. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Buradaki trabzanımızın üzerine birleştirme yapıyorum. Şimdi iki yaprağın ortasına geldiği için yeni yaprağımız, burada birleştirmemi yaptım. Şu iki sırayı görmeyelim, oldu mu? Şimdi bunları, yani aslında burada bu yeni yaprağımız başlarken iki sırada boşluk olması gerekiyor ama burası birleştirme yeri. Şimdi burada hata yapıp yapmadığımızı anlamak için şuna dikkat edeceğiz. Şöyle bir zincir çekeceğim. Şimdi benim kolumda toplamda 6 tane yaprağım var. Şöyle bakın, 6 yaprağımız var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi yeni yapraklarımızın trabzanlarını da oluşturduk. Şu baştaki trabzanla birlikte sayıyorum. 1, 2, 3, 4, şöyle 4, 5 ve yine 6. Şöyle şuradan bir daha sayacağım, karıştı. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada hata yapmışım ben. 6. 6 tane. Şurayı düzelteceğim hemen. Şu kısmı. Gördüğünüz gibi size biraz önce ortaya trabzan yapmayalım dedim. Kendim yapmışım. Şurayı toplamam gerekiyor. Bunu saymadım o yüzden. 6. Şu başlangıcı saymıştım. Yani yeni yaprak trabzanlarını oluşturduğumuz zaman yine 6 tane yaprağımızın olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi böyle hatalar yaptığımız zaman o zaman burada arttırma yapmış oluyoruz. O zaman siz de fark edebilirsiniz. Yani hep 6 tane ya da sizin 7 tane yaprağınız olursa kolda, bedeni genişlettiyseniz, o zaman hep 7 tane yaprakla kolumuzu tamamlayacağız. Şimdi buradan hemen başlangıcı göstereyim. Daha sonra ben yanlış yaptığım yeri söküp tekrar düzelteceğim. Hemen başlangıcı göstereceğim. Şimdi burada şu bizim ilk yaprağımızın şuradaki ilk trabzanımız. Bu sırada üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dolayısıyla hemen şöyle önce bir zincir çektim. İşte burada bu ilk trabzanımız ortaya gelecek. O yüzden belli olmasın diye bir zincir çekip tekrar aynı yerden bir ilmek aldım. Bir sık iğne yaptım. Böyle biraz gevşek bir sık iğne. İkinci ilmeğinden ilmeğimi aldım. Tekrar iki ilmeğimi topladım. Şimdi aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Burada 2 tane ikili trabzanımız oldu. Çünkü burada bundan sonra artık üzerinden devam edeceğiz. Buraya geldiğimiz zaman 3'e tamamlayacağız. Yani yarım başlamış oluyoruz. 2 tane ikili trabzanımız var. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Yeni yaprağımıza başladığımız zaman ilk 3 sırasında 3 zincir çekiyoruz başlangıçtan sonra. Tekrar burada 2 olan trabzanlarımı teke düşürüyorum. Şöyle 2 yarım ikili trabzan yapıyorum. Diğer yaprağımızın da çünkü kaçıncı sırasındayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sırasındayız. Şimdi araya bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Yani buraya da bunu karıştırmayalım. Yeni yapraklarımızın üzerine 3 tane trabzan yaparken biten yapraklarımızın üzerine de eksiltmeler yaparak yine 3 tane yapıyoruz. Şöyle son 2'yi de yarım ikili trabzanla teke düşürdüm. Burada 5 tane gibi görünen 3 tane ikili trabzanımız var. Burada da 3 tane olacak buraya geldiğimiz zaman.
Evet, tekrar arada 3 zincirimiz var. Hemen tek trabzanımız geldi. Üzerine 3 ikili trabzan yapıyoruz. Yeni yaprağımıza başlamış olduk. Tekrar 3 zincir ve burada yine trabzanlarımı teke düşürüyorum. 2 trabzanın üzerine 2 yarım ikili trabzan ve şöyle teke düşürdüm. Bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan, tekrar 2 yarım ikili trabzanla teke düşürüyorum. Tekrar 3 zincir ve tek trabzanın üzerine 3 ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet, buraya geldiğimiz zaman tekrar görüşelim. Sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Şimdi burada 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra yine 3 zincir çektim. Hemen buradaki başlangıçtaki 2 trabzanımızı 3'e tamamlıyorum. Şuradan batıyorum aynı yere. Şöyle buraya bir ikili trabzan daha yaptım. Bu şekilde. Şimdi ortadaki trabzanın üzerine, yani ilk başladığımız trabzanın üzerinden şöyle kaydırmayla kapattım. Bu yeni yaprağımızın da şimdi 3 tane trabzanı olmuş oldu. Tekrar bir zinciri çektim. Yaprağımızın ikinci sırasında bütün trabzanları 5'e çıkartıyoruz. Yani 3 tane trabzanı 5'e çıkartıyoruz. Şöyle hemen sık iğne ve bir ikili trabzanımı yapıyorum. Ortadaki trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorduk ve şu baştaki ve sonuncunun üzerine 2 tane yapıyorduk. Yine başladığımız yere gelince tamamlayacağız trabzan sayımızı. Burada şimdi şöyle 1 2 3 tane oldu. Bu başlangıca da 2 tane daha yapıp 5'e tamamlayacağız. Şimdi burada devam ediyorum. Hemen 1 2 3 zincir çektim yine. 3 zincir çektim. Burada şu araya bir tane trabzan yapmayı unutmuşum, gördüğünüz gibi burada bu şekilde devam edeceğim artık. Şimdi burada artık bütün trabzanlarımızı şöyle teke düşürüyoruz. Yani 3 tane trabzanı teke düşürüyorum. Ben şöyle ortadan alacağım. Burada trabzan varmış gibi şöyle üçüncünün üzerine de battım. 3 tane yarım ikili trabzan yaptım. Hepsini birlikte topladım. Şöyle. Tekrar 3 zincir. Hemen devam ediyorum. 3 tane trabzanım var sırada. İlkinin üzerine 2 ikili trabzan. İkincisinin üzerine bir tane. Üçüncüsünün üzerine 2 ikili trabzan. 5'e çıkarmış olduk. Tekrar 3 zincir. Hemen burada şu 3 tane trabzanımızı teke düşüreceğiz. Tekrar 3 zincir. Şimdi burada daha fazla göstermek istemiyorum. Çünkü birleştirme yerleri önemli. Bir tane yaprağı, yani şu yeni başladığımız yaprağı tamamladıktan sonra diğer yaprağı, yani yine yeni başlayan yaprağı nasıl başladığımızı göstermek istiyorum. Orası önemli. Çünkü her zaman aynı yerde birleştirme olmayacak. Birleştirmemiz ileriye kayacak, sonra tekrar buraya gelecek, ileriye kayacak, sonra tekrar buraya gelecek. Kolumuz bitene kadar o şekilde olacak. Artık modeli daha fazla anlatmak istemiyorum. Şöyle başlangıçta hatırlatmak istiyorum. Bu başlangıcı yaptıktan sonra nerede olduğumuzu hatırlatmak için bu kadar ilerlemem yeterli sanırım. Evet, sırayı tamamladığımda tekrar görüşeceğiz. Başladığım yere geldim. Şimdi burada 3 zinciri çektim. Hemen burada trabzanlarımı 5'e tamamlıyorum. İlk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi yine buradaki trabzanımızın üzerine battım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi 5 tane trabzanımız var. Bakın, artık birleşme yerimiz belli olmuyor. Bizim sadece burada, zaten burası da kol altına geliyor. Şuradaki boşluklarımızda trabzan olmuş oldu. Şimdi buradan devam ederken üçerli gruplara başlıyoruz yaprağımızın bu sırasında.
üçerli gruplara başlarken şimdi ortada bir tane trabzanımızın üzerine trabzan yapmıyoruz. Dolayısıyla şu ikinci trabzanın üzerine kaydırmayla geldim. Yani son iki ve ilk ikinin üzerinde trabzan yapıyoruz. Hemen şöyle ilmeğimi tekrar buradan aldım. Bir zincir çekip yapacaktım ama öyle aldım. Hemen buraya trabzanımı yaptım. Şimdi son trabzanın üzerine iki tane yapıyorum. İlk üçlü grubumu yapmış oldum. Diğerini tekrar buraya geldiğim zaman tamamlayacağım. Şimdi bir zincir çekiyorum. 1 2 3. sırayı tamamladım. 4. sırada aralarda bir zincirimiz var. Çünkü buradaki üçerli grupların arasına 3 zincir çekmeye başlıyoruz. Oradan da hatırlayabilirsiniz. Hemen buradaki trabzanın yaprağımızı artık tamamlıyoruz. Son bir ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Hemen buraya geldim. İlkinin üzerine 2 ikili trabzan. İkincisinin üzerine bir ikili trabzan. 3 zincir. 2 ve 3. Tekrar bir atladım. Bir ikili trabzan. Sonuncusunun üzerine 2 ikili trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz. Arada bir zincir. Şöyle burada bir ikili trabzanımız var. Tekrar bir zincir. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda bir trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Hemen ilk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Arada kaydırma yapmış olduğumuz bir trabzanımız var. Kaydırmayla bu tarafa atlamıştık. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Hemen ilk trabzanın üzerine bu şekilde kaydırmayla kapattım. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine 3 tane trabzan gruplarıyla devam ettiği için burada isterseniz 3 zincir çekin, isterseniz yine sık iğne ile trabzan yapabilirsiniz. Ben sık iğne ile yapacağım çünkü zincir daha çok belli oluyor. Şöyle ikinci ilmeğe batıyorum. Hemen ikili trabzanımı yaptım. 2 ve üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir zincir sırasını tamamladık. 2 zincir çektim. Buradaki bir trabzanımıza atlıyorum. Sıradaki üçerli trabzan grubunun üzerine 3 ikili trabzan. Tekrar 2 3 4 zincir. 3 4 diye devam ediyoruz. Buradan sonra göstermeyeceğim. Hemen sona geldiğimiz zaman tekrar görüşüyoruz. Sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi yine 3 ikili trabzan yaptım. Bu defa 4 zincir çektim. Hemen buradaki ilk trabzanın üzerine kaydırmayla kapattım. Şimdi yine çünkü 3 sıra böyle üçerli trabzan grubu yapıyoruz. Yine 3 tane ikili trabzan. Aynı şekilde modelimize devam ediyoruz. Arada 2 zincirimiz var. Yine burada bakın tek trabzanın üzerinde bir boşluğumuz var. 2 boşluğumuz olduğu zaman yeni yaprağımıza başlayacağız. Hemen sırayı tamamlayıp geliyorum. Tekrar başa geldim. Gördüğünüz gibi ilk yaprağımızın üzerine 3 ikili trabzan yaptım. Bu sırada aralarda 3 zincirimiz vardı.
Hemen şöyle ilk trabzanın üzerine kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi biz kolu yaparken burada yaprağımızın ortasından başladığımız için burada şaşırmayalım diye size nasıl başladığımızı gösteriyorum her sırada. Çünkü normalde robayı yaparken hep bademleri yaptıktan sonra zinciri ve modele nasıl başladığımızı o şekilde ilerlediğimiz için burada o yüzden her sırayı gösteriyorum. Şimdi burada yine artık yaprağımızı tamamladık. Yarım haliyle tamamladık. Çünkü 6 sıra oldu. 7. sıraya başlarken yeni yapraklara başlıyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi 2 tane boşluğumuz var. Yeni yaprağımıza artık başlayacağız. Şimdi bu şekilde birleştirme yaptığımız için nasıl başlıyoruz? Hemen bir zincir çektim. Şöyle sık iğnemi yaptım. Zaten burada trabzanları teke düşürürken hep bu şu içteki ve şu trabzan üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Yani yarım ikili değil de ikili trabzan yapıyoruz. O yüzden burada kolay oluyor. Sırada gelen iki ikili trabzanı yarım ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi. Bunu buraya topladığımız zaman göreceğiz. Hemen 1, 2, 3 zincir. Yapraklarımıza başlarken aralarda 3 zincirimiz var. Bu trabzanın olduğu iki boşluk, üçüncü boşluğa yani üçüncü sıraya bir ikili trabzan yaptım. Yeni yaprağımızı başlamış olduk. Tekrar buradan devam ediyorum. İlk ikisini üçerli grubum geldi. İlk ikisini teke düşürdüm. Sonra bir ikili trabzan. Sonra arada bir zincirimiz var. 3, 4, 3 zincir ve bir zincir şimdi. Tekrar bir ikili trabzan. Tekrar iki yarım ikili trabzan. Böyle bedeni döndürmek de zor oluyor burada. O yüzden şöyle biraz göstermeye çalışıyorum. Tekrar 3 zincir çektim aradaki boşluğa. Hemen yeni yaprağımızın trabzanını yapalım ve 3 zincirle devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. Yine başladığım yere geldiğim zaman gördüğünüz gibi burada da 3 tane trabzanımı ikiye düşürdüm. Bir zincir çektim. İlk trabzanın üzerine kaydırmayla kapattım. Şimdi gördüğünüz gibi sırada tek trabzanımız var. Tek trabzanımız olduğu zaman yeni sırada üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. Burada da bu bölümü V boşluğu olarak kabul edersek onların üzerine de 3 tane trabzan yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla önce buradaki 2 trabzanı teke düşüreceğiz. Hemen şöyle bir zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum. Bir ilmek aldım. Biraz uzattım. İkinci ilmeğine battım. Şimdi bunu yarım ikili trabzan yapacağım için bu iki ilmeği toplamıyorum. Sıradaki trabzanın üzerine de yine battım. İlk iki ilmeği aldım. Şöyle üçünü birlikte topladım. Burayı bir trabzana düşürmüş oldum. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Tekrar tek trabzanın üzerine 3 ikili trabzan. Üç zincir. Şimdi yine burada hemen burada daha iyi anlıyoruz. Çünkü burada yarım başladığımız için belki kafanız karışabilir. Hemen ilk iki trabzanı teke düşürüyorum. Aradaki bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar teke düşürüyorum sıradaki iki trabzanı. Burada da 3 tane trabzanımız oldu. Gördüğünüz gibi sona geldiğim zaman yine burada iki tane trabzanımı teke düşürdüm. Hemen bir zincir boşluğuna da bir ikili trabzan yapıyorum. Yine burada 3 tane trabzanımız olmuş oldu. Şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi yeni sırada bu 3 tane trabzanımızı teke düşürmemiz gerekiyor. Burada 3 zincir çekiyorum. Çünkü trabzanımın kalın olmasını istemiyorum. Yine sona geldiğimiz zaman tamamlayacağız. Şimdi 3 zinciri çektim. Arada yine 3 zincirimiz var. 1, 2, 3 zincir daha çektim. Yani burada 6 tane zincirimiz var. Bir ip aldım.
3 tane trabzanımız geldi. Hemen 5'e çıkartıyorum. Tekrar 3 zincir. Hemen burada 3 trabzanımı topluyorum artık. Şöyle teke düşürüyorum. Tekrar 3 zincir ve aynı şekilde devam ediyoruz. Tekrar başladığım yere geldim. Sonda yine 5 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim. Şimdi burada 3 tane trabzanımızı teke düşürüyoruz. Şöyle yarım ikili trabzan yaptım. İkincisinde aynı şekilde. Şimdi şu zincirimizin 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buradan da bir ilmek aldım. Şöyle hepsini birlikte topladım. Burayı da teke düşürmüş oldum. Evet, şimdi artık burada artık şöyle bir tane ikili trabzanımız olacak. Yine 3 zincir çektim. Tekrar bir. Şimdi burada bakın, burayı gösterebilmek için aslında yaprağın tüm sıralarını gösterdim. Yani bundan sonra nasıl devam edeceğiz? Orası önemli. Şimdi burada 3 tane zincir çektim. Bu bizim yaprağımızı bitirdiğimiz tek trabzanımız olmuş olacak. Şimdi burada üçerli gruplara başlayacağımız için yine ben burada bir tane trabzan eksik yapmışım ama neyse, artık önemli değil. Üçerli gruplara ayıracağımız için bu sırada, yani 1, 2, 3, 4. sırada aralarda bir zincirimizin olması gerekiyor. Şimdi bu bir trabzanı yaptım. Bir tane de bu araya gelen zincirimiz için 4 zincire tamamlamış oldum. Bu trabzanımız biraz böyle ince olsun diye burada zincirle trabzan yaptım. Toplamda 4 zincirimiz var. Şimdi hemen buraya batıyorum. 2 ikili trabzan, sıradakinin üzerine 1 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar bir tane atlıyorum. Ben atlamayacağım burada çünkü trabzanım yok. Tekrar 1 ikili trabzan, yine son trabzanın üzerine de 2 ikili trabzan. Bu şekilde başlamış olduk. Yeni sırayı da gösterdikten sonra artık kendiniz devam edebileceksiniz. Tekrar bir zincir çektim. Burada hemen şuradan batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yapacağım. Tekrar bir zincir. Şimdi kolu bitirirken, şimdi diğer bitirmiş olduğum kolun üzerinde de göstereceğim ama kolu bitirirken bu sırada bitirirseniz daha iyi olur. Çünkü bu sırada bakın, bu kısım yani kol ağzı tam böyle düz durmuş oluyor. Sivrilme olmuyor. Burada yaprağımızın tek trabzanını yapmadan kolu bitirirken bu 3 sırayı tamamlayıp bu yaprağı da bu şekilde tamamlayıp daha sonra son sıradaki trabzanlara geçebilirsiniz. Buradaki sıraları tamamlayalım. Hemen size göstereceğim onu da. Tekrar burada bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar sıradaki 5 trabzanın üzerine üçerli gruplarımı yapıyorum. 3 zincir, bir tane atlıyorum. Tekrar 3 ikili trabzan, sonuncusunun içine 2 tane yapıyorum. Bir zincir, tekrar buraya bir ikili trabzan. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi sonda bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle başlangıçtan 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım, kaydırmayla kapattım. Gördüğünüz gibi yaprağımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi biz bu yaprağın üzerinden tekrar yaprağa başlayacağız ama 2 tane 2 zincir boşluğumuzun olması gerekiyor. Yoksa bu yaprağımız da bitişir.
Burada başlangıç olduğu için trabzanımız bu kadar uzun oldu. Ama şimdi burada artık boşluğumuzun olması gerekiyor. Yani şuradaki boşluktan bahsediyorum. Şu trabzandan sonraki iki boşluktan bahsediyorum. Dolayısıyla biraz kaydırma yapacağız. Hemen onu da göstereyim. Şimdi bu arada bir zincirimiz var. Buradan devam ederken boşluk olabilmesi için önce bir zincirin üzerine kaydırma yapıyorum. Şöyle çok da sıkı yapmıyorum, çok gevşek de yapmıyorum. Daha sonra buradaki ilk trabzanın üzerine şöyle kaydırma yapmıyorum. Direkt sık iğne yapıyorum. Buradan ilmek aldım. Çünkü trabzanla başlayacağım. Şimdi hemen ilk trabzanımı yaptım. Şimdi 3 tane trabzanla ilerleyeceğimiz için şimdi bundan sonra başlangıcımız burası olmuş oldu. Yani bu yeni başladığımız yaprağımızın ilk trabzanı artık başlangıcımız olmuş oldu. Şimdi burada sırayı tamamladığımız zaman bu sırayı da tamamlayayım. Bunu da göstereceğim artık son defa. Şimdi burada 4 zincirimiz var. Şöyle 4 zincir çektim. Modeli artık anlatmayacağım. Dediğim gibi birleştirme yeri önemli. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, tekrar başa geldim. Şimdi burada gördüğünüz gibi yaprağımızın tek trabzanın üzerinde iki boşluk olması gerekiyor. Artık burada iki zincirimi çektim. Burada söylememiştim ama bu sırada şu aralarda iki zincir çekiyoruz. Bakın burada bir zincir, üzerinde iki zincirimiz var. Şimdi iki zinciri çektim. Bakın burada zincirimizin üzerine kaydırma yaptığımız için şurada da direkt sık iğne, yani aldığım ilmekle hemen sık iğne yaptığım için burası bu şekilde görünüyor ama birleştirdiğimiz zaman bu düzeliyor. İki zincirimi çektim. Bakın şöyle trabzanı sık iğne ile yaptığımız zaman şuradaki ilmeğe değil, şu ikinci ilmek, yani diğer trabzanlarda olduğu gibi şöyle iki ilmeği birlikte aldığımız zaman bu burada düzelmiş oluyor. Yukarıya doğru çıkmış oluyor. Evet, gördüğünüz gibi iki zincir boşluğunu yaptım ve bu trabzanımızın üzerinde de boşluğumuz olmuş oldu. Şimdi bu boşluk ikiye tamamlandığında yine buradan yaprağımız başlayacak. Şimdi burada artık buradan devam ediyoruz. Yani buraya iki tane kaydırma yapmış olduk. Şimdi buraya artık tamamladığımız için buradan sonra devam ederken hemen burayı göstereceğim ama buradan sonra devam ederken, yani mantık olarak ben burada nasıl devam ettiysem, nerede kaldığımı nasıl gösterdiysem, yani yarım başlayıp sonra tekrar başa geldiğimiz zaman nasıl tamamladıysam sizler de o mantıkla buradan sonra artık devam edeceksiniz. Şimdi ben burada hemen şöyle, bakın burada da şöyle yapabilirsiniz. Ben öyle de yapıyorum. Ya da zincirde çekebilirsiniz. Çünkü kol altına geliyor burası. İsterseniz zincir çekin. Ben biraz da böyle yapıyorum ki batması kolay oluyor trabzanın üzerine. Şöyle yapıp şöyle de sık iğne yapıp şuradan hemen ilmeğimi alıyorum, uzattım ve bu şekilde de yapabilirsiniz. Hemen buraya 3 ikili trabzan yapıyorum. Artık bu arada iki zincirimiz var. 1 2 3, üçüncü sırasında 3 zincir. Şimdi burada aralarda yine, şimdi burada iki zincir yaptık ama yeni sıraya başladık. Yeni sırada şuradan takip edeceğiz. Yine iki zincirimiz olacak. İkinci iki zincir sırasında olmuş oluyoruz. Tekrar iki zincir. Şimdi yeni sıraya başladığımız zaman 3 zincir olacak. Bu sırayı tamamladığımız zaman sonda 2 zincir çekerek kaydırmayla kapatacağız. Şöyle 3 zincirimi çekip bırakıyorum. Burada 2 zincir çekip kaydırmamızı yapacağız. Burada artık başlangıçtan başlamış oluyoruz. Burada ortadan başlamıştık eksiltmeleri yaparken. Şimdi bu sırada artık 1 2 3 4 5 6. sırayı tamamladıktan sonra burayı artık kapatmaya başlayacağız. O zaman buraya geldiğimiz zaman 2 zincir çekeceğiz. Buraya yine gösterdiğim gibi sık iğneyi yapıp sonra ilk iki ilmeği toplamadan
Buradan da alıp ikisini yarım ikili trabzanla teke düşürüp burada bir trabzan, daha sonra bir zincir, sonra bir trabzan, sonra yine teke düşüreceğiz. O bölüme gelecek. Bu defa buradan başlamış oluyoruz. Biz bu yaprağı yaparken şuradan başlamıştık teke düşürmelere. Yani bu mantığı bu şekilde ilerliyor. Burada toplamda sizinle beraber 1, 2, 3, şurası 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sırayı birlikte ördük. Yani bunun ilerleyişi bu şekilde, artık daha fazla devam etmeyeceğim. Kolumuzu hep aynı ölçüde, bakın bu kadar birlikte örmüş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi hemen diğer kolumuzu göstereceğim. Ben şöyle tamamladım. Kaç tane yaprağımız var? Hemen onu sayalım. Şöyle, henüz ütü yapmadığım için biraz kendini böyle topluyor. Şimdi burada şöyle başlangıçta zaten 3,5 vardı. 1, 2, 3. Şu kol altından itibaren 1, 2, 3, 4, 5. Şurada da yarımımız var. 5,5. Sonda bu şekilde 2 sıra trabzan yaptım ben. Sizler ilk sırayı trabzan yaptıktan sonra tığ işi lastik çalışması da yapabilirsiniz ama ben bu şekilde bırakmak istedim. Düz bırakmak istedim. Burada bu ilk sırada trabzan çalışmasını yaparken tığınızı yarım milimetre düşürebilirsiniz. Ya da ilk sırasında aynı tığ, son sırada ben son sırada 3,5 milimetreye düşürdüm. Burada bütün boşluklara, dediğim gibi şu bölümde bitiriyoruz. Bakın 6 sırayı tamamladım. Yeni yaprağa başlamadan. Yeni yapraklara başlayacağım sırada. Ya da sizler uzunluğuna göre şöyle yeni yaprağa başladığınız, şu göstermiştim biraz önce, şu 3 sırayı yapıp yine diğer yaprak yarım olmuş olacak. O şekilde de bırakabilirsiniz. Bu şekilde de hepsi tam 6 sırayı tamamladığımızda, yani ya yaprak bitecek ya da bu yaprak 6. sırasında bitecek. Yeni yaprağa başladığımız sırada boşluklara 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada 4 zincir boşluğumuz var, 2 zincir boşluğumuz var. Bunlar birbirini dengeliyor. 2 zincir boşluğuna da 2 ikili trabzan, 4 zincir boşluğuna da 2 ikili trabzan yaptım. Yine bedende de şöyle uzunluğunu da vermek istiyorum. Henüz ütü yapmadım. Sizler videonun başında ütülenmiş ve kol uzunluğunu kıyaslayabilirsiniz. Şimdi de vereyim. Tam yakadan itibaren veriyorum. Yakadan ölçtüğümüz zaman 66 santimetre. Yani bunu ütü yaptığımız zaman 2-3 santimetre uzayacaktır buhar ütüsü. Benim ipim yünlü olduğu için. Hemen kol altından verdiğim zaman 40 santimetre. Tam şu kol altından 40 santimetre olmuş. Ütüyle beraber bu 1-2 santim daha uzayacak. Bazen böyle kolumuz mesela tam istediğim uzunluğa geldiyse, yani üzerime giydim, ölçtüm, tam olduysa, o zaman buhar ütüsü verdiğimde, şimdi bu yünlü ip modelimizi hafif bir buhar ütüsü verip şöyle biraz düzeltmemiz, güzelleştirmemiz gerekiyor. O zaman boyuna doğru böyle açma yapmıyorum. Hafiften şöyle enine doğru buharı verdikten sonra tabii ki düzeltiyorum ki buradaki trabzanlarımız daha düzgün dursun, yerini bulsun diye bu şekilde boyuna veriyorum. Şöyle yapıyorum mesela, enine veriyorum, pardon, boyuna vermiyorum. Evet, beden bölümünü de istediğiniz uzunluğa gelene kadar, yani ben en fazla 45 santimetre yapmayı düşünüyorum. Yine videonun başında görmüş olacaksınız. İstediğiniz ölçüye gelene kadar burayı da örüyorsunuz. Aynı şekilde zaten bu bedendeki yaprakları yapması kola göre daha kolay. Hep bu bademlerimizin sağından solundan tek trabzanları yaparak yeni yapraklarımızı başlatıyoruz. Burada olduğu gibi. Evet, beden genişliğimiz de tekrar şöyle vermek istiyorum. Yine ütü yapmadan 52 santimetre olmuş. Biz bunu birleştirirken ölçtüğümüzde sanırım 54 santimetre ya da 56 santimetre demiştim. Şimdi hatırlamıyorum. Dediğim gibi üzerimize giydiğimiz zaman biraz esneme payı var tabii ki bu ipin. Ve biraz da buhar ütüsü yapacağız. Ördükçe ölçüler de değişiyor. Yani ilk burada tuttuğumuz zaman tam düzgün durmadığı için ölçüler de değişiyor.
Evet, bluzumuzun anlatımı bu kadar. Unuttuğum bir şey oldu mu bilmiyorum. Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler de bu güzel bluzu rengarenk örerek, farklı iplerle örerek sizler de kullanabilirsiniz. Bana Instagram'dan resimler atarsanız hikayemde paylaşmak isterim. Bir de yaptığım modelleri farklı iplerle ya da farklı renklerle gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor. O yüzden paylaşırsanız ben de hikayemde paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.